Kıymetli dostlar selamlar. Las Vegas YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, bir teknik analiz programıyla da karşınızdayız. Öncelikle yayına başlamadan önce bir sesli görüntüde sorun, sıkıntı var mı yok mu onun bir teyidini alalım. Chat ekranından bana bildirirseniz sevinirim. Yayına başlamadan önce eğer bir sorun, sıkıntı varsa onu çözelim. Ondan sonra yayınımıza başlayalım dostlar. Evet. Hoş geldiniz diyelim tekrardan. Seste görüntüde bir sorun, sıkıntı var mı? Biriniz dostlar yazarsa tabii ki sevinirim. Evet. Bir sorun yok. Hocam iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Kıymetli dostum hoş geldin. Tamam. Seste görüntüde bir sorun, sıkıntı yoksa ne yapacağız bugün? Tabii duyuru kanalımızda bir haber paylaşıldı. Ömer hocam tarafından. Ömer hocama ulaşmaya çalıştım ama haber teyitli mi değil mi noktasında bilgi almak adına herhalde işleri var. Kendisine özel ulaşma fırsatım olmadı. Lakin Ömer hocam teyitsiz haber atma noktasında çok dikkatli davranıyor, çok titiz davranıyor. Dolayısıyla teyitli bir haber olabileceğini düşünüyorum dostlar.
Yani o son paylaşılan haber ise çok önemli bir haberdi. IMF'in Bitcoin'i fiili dijital altın olarak tanıdığı yönünde bir haber paylaşıldı. Hatta yakında Bitcoin'i CDR sepetine endeksine de dahil edeceğini doğruladı şeklinde bir haber akışı söz konusu. Tabii böyle bir durumda Bitcoin'in nerelere gidebileceği noktasında tabii çok böyle büyük bir öngörüde bulunmak mümkün değil. Keza önceki yayınlarımızda da gerek Serdar Hocam'ın yapmış olduğu yayınlarda gerekse yine benim yapmış olduğum teknik analiz programlarında ifade etmiştik. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Bitcoin'i stratejik rezerv olarak ortaya atması birçok ülkenin tekrardan Amerika ile birlikte Bitcoin'i stratejik rezerv olarak değerlendirebileceği noktasında, hatta bu haberlerin birçok ülke tarafından ardı ardına gelebileceği noktasında açıklamalarda bulunmuştuk. Bir öngörümüz oluşmuştu bu meseleye ilişkin. Şu an için baktığımızda bu haberin direkt olarak IMF kanadından gelmiş olması çok daha kıymetli, çok daha önemli diye düşünüyorum. Yani Dünya Bankası'nın Bitcoin'i kendi rezervlerine eklemesi meselesi değil sadece, aynı zamanda mesele Bitcoin'i bir dijital altın olarak değerlendirmesi meselesi. Dolayısıyla Bitcoin'in yani finansal piyasalar açısından bakıldığında otorite, en büyük otoritelerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz IMF'in. Yani böyle bir otorite tarafından dijital altın olarak tanımlanan bir Bitcoin önümüzdeki günlerde çok daha güzel yükselişlerle karşılaşacaktır diye düşünüyorum. Bizim önceki yayınlarda ifade etmiş olduğumuz, hayal gibi gördüğümüz rakamlar bu tarz haberlerle çok mümkün hale gelecektir diye bir düşüncem var. Tabii anlık olarak baktığımızda Bitcoin'in fiyatında bir olumlu değişim söz konusu mu? Hayır, öyle bir artış söz konusu değil. Lakin şurada yaptığı hareket, yani kısa bir yükseliş, küçük bir yükseliş hareketi, bakınız iğne olarak kaldı, 85 bin dolar civarlarına kadar yapmış olduğu bir hareket iğne olarak kaldı. Bu haberle birlikte geldiğini gördüm. Dolayısıyla hala şüphelerim yok değil. Yani bu haberin doğruluğu noktasında net bir teyidimiz var mı yok mu? Bu konuda hala şüpheli yaklaşıyorum. İtidalli yaklaşmak gerekir. Tabii böyle bir haber teyidi alınmadığı takdirde, böyle bir haberin gerçekliği olmadığı takdirde bizler açısından kötü bir durum var mı piyasalara nazaran? Hayır, kötü bir durum yok. Önceki yayınlarda ifade ettiğimiz noktalar hala geçerlidir. Dolayısıyla Bitcoin'in stratejik rezerv olması IMF ile birlikte başlamış bir konu değil. Amerika tarafında zaten halihazırda bu noktada şiddetli, önemli çalışmalar devam ediyor. Tabii bu taraftan gelecek haber akışına da çok dikkatli bir şekilde önem vereceğiz, takip edeceğiz. Bu haberler ışığında yine önümüzdeki günlerde değerlendirmeleri yapacağız. Tabii IMF'in Bitcoin dijital altın olarak tanımış olması haberinin teyidinin gelmesi ani yükselişlere olanak tanır diye düşünüyorum. Lakin hafta sonu piyasaları biraz daha böyle stabil hareket eden, biraz daha yatay hareket eden piyasalar, ETF piyasaları açık değil. Dolayısıyla ani bir hareketin nedenli olacağını kestirmek mümkün değil. Biraz daha böyle hafta sonu, bildiğiniz gibi dostlar, biz bizeyiz.
Yani şöyle, geçtiğimiz haftalarda Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklama ile birlikte yine hafta sonu gelmişti. Şiddetli bir yükseliş görmüştük. Böyle bir şiddetli yükseliş görmek yine mümkündür. Lakin asıl biz hareketimizi, teyidine ETF piyasalarının açılmasıyla birlikte alacağız kanaatindeyim. Dolayısıyla bunu da takip etmek gerekir dostlar. Onun dışında tabii ki günlük, haftalık kapanışlar da önemli. Haftalık kapanışların bu seviyeleri korur bir seviyede gerçekleşmesi önemli dostlar. 85 bin dolar seviyesinde bildiğiniz gibi önemli bir direnç alanı yaratmış oldu Bitcoin. Tabii bu direnç bir süreden beri kırılamıyor. Evet. Bir süreden beri kırılamıyor. Şurada yapmış olduğu harekette bir kırılım göstermiş olmasına rağmen şuradaki kanalın üst bandına doğru bir hareket niteliğindeydi daha çok. Ancak bu 85 bin dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılımı, hatta üzerinde günlük mum kapanışlarının gerçekleşmiş olması Bitcoin'de bu seviyelerin dip olarak kabul etmemize olanak tanır. Hala ben 70 bin dolar seviyelerine bir hareket gelebileceğini düşünsem de bu risk artık yavaş yavaş azalmaya başlar diye düşünüyorum dostlar. Tabii her yayında ifade etmeye çalışıyorum elimden geldiğince bu 70 bin dolar beklentim nedir? Tabii önce grafik üzerinde bakalım bu seviyeye. Grafik üzerinde görmüş olduğunuz şu seviye aslında, yani şuradaki, uzatmış olayım şuradaki bandı, geçmişten gelen hem 2021 ATH seviyesini hem bu yani ATH seviyesine kırmış olduğumuz harekette, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği harekette burada görmüş olduğunuz bir süre kırılamamış bir seviye var. Dolayısıyla bu seviye kırıldıktan sonra önemli bir destek haline gelmiş diyebiliriz. Bu seviyenin aynı zamanda likidasyon haritaları tarafına baktığımızda Binance grafiğini inceliyorum. Ağırlık hacim bu grafik üzerinde döndüğü için likidasyon haritalarına baktığımda yine bu bölgede kuvvetli bir likidasyon alanının oluştuğunu, uzun bir süreden beri bu likidasyon alanının burada var olduğunu görüyorum dostlar. Dolayısıyla bu likidasyonun alınması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Gayet mümkündür. Tabii ki eğer bu likidasyon alanını yaratan yatırımcılar, traderlar, bizzat market maker dediğimiz borsaların botları tarafından açılan işlemler dolayısıyla oluşmuş likidasyonlar ise eğer, borsalar bu likidasyonu tabii kendilerini likit etmek istemeyeceklerinden kaynaklı olarak o likidasyonu sadece orada bir risk faktörü olarak bulundurmak istiyor olabilirler. O seviyeyi belki hiç görmeyeceğiz. Keza geçmişte bizim almadan, aşağıda long likidasyonunu almadan yürüyüp gittiğimiz zamanlar oldu mu? Tabii ki oldu. Yine benzer bir şekilde şiddetli likidasyon birikim olmasına rağmen alt bölgelerde o likidasyonu almadan yürüyüp gittiğimiz günler, dönemler gördük dostlar. Yani oradaki likidasyon alanının varlığı bizim illaki oradaki likidasyonu alacağımız anlamı taşımaz dostlar. Keza yani IMF gibi bir merkezden, otoriteden böyle bir haber gelmiş olmasıyla birlikte zaten o likidasyonu market hiçbir şekilde görmez, umursamaz diye düşünüyorum dostlar. Genel olarak Bitcoin üzerindeki yaklaşımım budur. Tabii biraz daha böyle teknik görüntüleri incelemek gerekirse Bitcoin üzerinde yine Bitcoin'i teknik olarak inceleyeceğiz ayrıntılı bir şekilde. Zaten biraz değinmiş olduk. Onun dışında yine piyasanın geneline ilişkin yorum getirmeye çalışacağız. Teknik görüntüleri birlikte incelemeye çalışacağız. Ethereum'u, akabinde total grafiklerini, dominans grafiğine birlikte bakacağız.
Tabii bugün aslında Türkiye gündemi yoğun. Türkiye özelinde ekonomik olarak da bakıldığında ekonomik yansımalarının şiddetli boyutlara ulaşma potansiyeli çok yüksek bir takım haberler geldi. Bu haberlerin kendi iç boyutuna ilişkin çok fazla yorumda bulunmak istemiyorum. Tabii ki çok yorumum var, çok söyleyecek şeyler var bu noktayla ilgili. Ne yazık ki ülkemiz açısından olumlu görmediğim şeyler, tabii yine dediğim gibi çok fazla girmek istemiyorum ama şu noktayı söylemiş olayım. Eğer ortada bir suç varsa tabii ki bu yargılanmalı. Bir suç varsa cezası verilmeli yargı tarafından. Yani kuvvetler ayrılığı ilkesi doğrultusunda, yani bağımsız yargı gücü tarafından gerekli ceza uygulanmalı. Bu ayrı bir mevzu. Lakin şu an için baktığımızda belki hatırlarsınız, yaşı yeten dostlarımız, belki birçoğunuzun yaşı benden yüksektir. 2007-2008 yıllarında Türkiye bir Ergenekon balyoz kumpas davası yaşadı. O davaların biraz böyle başlangıç aşamasındaki dönemleri bir inceleyin dostlar. Ben çok benzetiyorum şu anki yaşanan, gerçekleşen şeylere. Yani Ekrem İmamoğlu özelinde bir şey söylemem gerekirse, kendisini sever miyim? Hiç sevmem. O da ayrı bir mevzu. AK Partili de değilim. Ama Ekrem İmamoğlu'nu da sevmem çok fazla. Dolayısıyla burada şahsi bir mesele, siyasi, ideolojik bir mesele olarak yaklaşmamak gerektiğini düşünüyorum, bakmamak gerektiğini düşünüyorum ama olayın bizzat özü siyasi, sonuna kadar, dibine kadar siyasi bir mevzu olarak görülüyor dostlar. Birçok şeyin böyle hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, apar topar gerçekleşmesi bir kumpas havası oluşturuyor dostlar. Keza birçok atılan suç var. İddianamede yer alan birçok suç var. İddia edilen birçok suç var. Yani bu suçlar aynı zamanda mı gerçekleşti ki hepsi toplu halde oluşup iddianamesi hazırlanıp bu süreç başlatıldı? Bu bir soru işareti. Yani bir suç teşkil etti, yani bir suç faktörü oluştuysa o durum oluştuğu andan itibaren savcılar, Cumhuriyet savcıları neredeydi diye sorarım ben. Yani bunların bekletilmesi, toplu bir şekilde oluşturulması, yani apar topar 3-4 günde sonuç alınması adeta. 2007-2008 yıllarında gerçekleşen Türkiye'de Ergenekon balyoz kumpas davalarında olan olayları anımsatmadı değil bana. Tabii ki bu da biz burada siyasi boyutuyla değil, daha çok ekonomik boyutu noktasında yorumlar yapacağız. Tabii bildiğiniz gibi dostlar, yabancı yatırımcı özellikle yatırım yapmak istediği ülkelerdeki yatırım kararını o ülkenin istikrarına bakarak yapar. O ülkedeki siyasi otoritenin ekonomi üzerindeki etkisine bakarak bir karar verir. Tabii ülkede gerçekleşebilecek siyasi belirsizlikler, bu gibi hareketler yabancı yatırımcıyı, yatırım yapmak isteyen, ülkede yatırımda bulunmak isteyen büyük yatırımcıyı, gerek kurumsal gerek yabancı yatırımcıyı geri e, plana çeken bir unsur oluşturuyor. Dolayısıyla bizim anlık olarak tabii piyasalar şu an için kapalı olsa da USDT TR'ye paritesine baktığımızda doların 39 dolar seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Tabii bu yarın piyasalar açıldıktan sonra doların nerelere kadar gidebileceğini öngörmek çok zor olmasa gerek. Tabii bu soruşturma başladığı andan itibaren gelmiş olan atak sanırım 23 milyar dolarlık bir dolar satışına sebep oldu. Yani bir ülkenin para biriminin değerini dolar karşısında tutmaya çalışma girişimini
mevcut rezervlerindeki doları satma hareketiyle gerçekleştirmeye çalışması çok acıdır dostlar. Yine yarın bakacağız tabii. Böyle bir hareket görmek muhtemel. Yani rezervlerimizi satmış olmak aynı zamanda bizim dolar karşısındaki milli para değerimizi, fiyat para biriminin değerini orta uzun vadede belirleyecek rezervden vazgeçme anlamına gelir. O rezervler bir şekilde yerine konulması gerekir. Fiyat yükseldiği andan itibaren yüksek miktardan yerine konulması muhtemel olacaktır. Yani şöyle, bir takım ülkeler tabii ki kendi para birimi değerini özellikle dış borcu kapatmak amacıyla bir de yani devalüasyona maruz bırakma gibi bir politika izleyebilir. Genelde biz Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerden bu tarz hamleler gördük. Yani bu tarz bir hareket gördük, bir yöntem gördük. Lakin bunu iç piyasa desteklemesi gerekiyor, yapmış olduğu ticari faaliyetlerle, üretimle birlikte desteklemeli ki orada açılacak makasın biz bir şekilde dış borcu kapatacak bir etki yaratması gerekir. Ancak şu an için Türkiye'de bir devalüasyon durumunda aradaki farkı olumlu bir şekilde değerlendirecek bir, onu destekleyecek bir ticari üretim faaliyeti var mı noktasına bir soru soracak olursak, geçtiğimiz dönemde yoğunluklu olarak gerçekleşen faiz arttırım kararı Türkiye'deki faizin sıkı bir şekilde yüksek tutulmuş olması tabii ülkedeki ticaretin belli oranda daraldığını, büyümenin daraldığını gösteriyor. Keza bunu sizler bireysel olarak da kendi hayatınızda çok şiddetli bir şekilde yaşıyorsunuzdur diye düşünüyorum dostlar. Tabii bunu insanlar gerek emlak piyasasında gerek taşıt piyasasında mesela çok şiddetli bir şekilde gördüler Türkiye'de. Yani fiyatların son mesela baktığımızda 2-3 yıl öncesine nazaran, belki 2 yıl, 1,5-2 yıl öncesine nazaran diyebiliriz. Biraz böyle geri çekildiğini gördük. Aslında dövizin yani en azından artış görmüş olmamıza rağmen bu son yıllarda belli bir stabilite içerisinde gerçekleşmiş olması bu dövizin, tabii ki döviz artışının tabii ki en azından ticaretin bir şekilde ilerlemesine, yani daha öngörülebilir bir yapı ortaya koyması açısından bizler için, ülke için önemliydi. Olumluydu diye düşünüyorum. Ancak bu tarz gerçekleşen siyasi belirsizliklerle birlikte Türkiye gibi ülkeler ne yazık ki bu konulardan çok daha şiddetli etkilenen gelişmekte olan ülkeler kategorisinde dostlar. Dolayısıyla böyle bir durumda ani gelişen hareketlerde ülkemizin ne yazık ki yani orta uzun vadede çok fazla böyle yara almayacağı şekilde bir eylemde bulunması çok mümkün değil. Bu noktada bizler düşünüyorum ki biraz daha böyle zor günler yaşayacağız diye düşünüyorum. Evet. Sinan Telli merhaba demiş. Teşekkürler. GRT Coin bakmanız mümkün mü? Bakarız hocam, GRT Coin'e bakarız. Altcoin'lere daha geçmedim ama altcoin incelemeleri de yapacağız. O yüzden gerek altcoin'lerde olsun gerek farklı meselelerde eğer sorunuz varsa onları iletebilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız dostlar. Onları da ben yine altcoin sorusu olursa onları not alıyor olacağım. Altcoin analizlerine geçtiğim andan itibaren altcoin değerlendirmesini yapacağım dostlar. Evet.
Şöyle tekrardan ekranıma dönmüş olayım. Siz de orada yayını beğenmeyi ihmal etmeyin dostlar. Eğer faydalı buluyorsanız yayını. Şöyle ekranıma hemen döndüm. Bitcoin'i teknik incelemesiyle kendi gündemimize biraz geçelim. Evet dostlar, 85 bin dolar civarındaki direnç seviyesinden bahsetmiştik zaten. Tabii teknik görüntü itibarıyla baktığımızda şuradaki düşen trendin kırıldığını da yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz dostlar. Bu bizim açımızdan olumlu, lakin bu hareketin teyidini almamız önemli. O da 85 bin dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılması ile birlikte olacaktır düşüncesindeyim. Lakin diğer yapıya baktığımızda şöyle bir aslında bayrağı, flaması biraz uzamış olsa da bir ayı bayrağı durumu söz konusu. Bu ayı bayrağının çalışması durumunda zaten 70 bin dolar seviyelerinin gelebileceğini öngörmek çok zor değil dostlar. Lakin burada takip etmemiz gereken husus da şudur ki kırılım ne tarafa doğru gerçekleşecek? Eğer kırılım tabii ki aşağı doğru gerçekleşirse, yani şuradaki sopanın hedefine vermek mümkün olacaktır dostlar. Yani şöyle sopa hedefini vermek mümkün olacaktır. Lakin eğer biz kırılımı yukarı yönlü şu şekilde gerçekleştirirsek, mıknatısımı kapatayım. Şu şekilde bir kırılım gerçekleştirirsek, hele ki şurada bir retest hareketi yaparsak, ilk etapta 91 bin dolar seviyesine kadar bir hareket görmemiz muhtemeldir dostlar. Ki böyle bir hareket de aslında bizim bu bölgeleri dip lokasyonu olarak, yani uzun vadede tekrardan görmemizin riskinin çok düşük olacak bir seviye olarak ifade etmemiz mümkündür dostlar. Yani yeni dibimiz artık burası diyebilmek mümkündür diye düşünüyorum. Hele ki 91 bin dolar, hatta şöyle söyleyeyim, 91-92 aralığı yukarı yönlü kırıldığı takdirde böyle bir yorumda bulunmak mümkündür diye düşünüyorum. Benim takip ettiğim diğer bir görüntü dostlar, önemli takip ettiğim, yani önem verdiğim diğer bir görüntü, günlük grafikte RSI tarafı önemli diye düşünüyorum. Uzun bir süreden beri yani şöyle ki 90 bin dolar seviyesindeki desteğimizi, önemli desteğimizi aşağı yönlü kırdıktan sonra biz RSI tarafında 50 bölgesinin yukarı yönlü asla kırılamadığını gördük. Evet, hareketli ortalamasının yukarı yönlü kırıldığı zamanlar oldu. Yani haberlerle birlikte ani yükseliş hareketleri gerçekleştirdik Bitcoin'de. Bu hareketlerde RSI tarafında, tabii günlük grafikte değerlendiriyorum dostlar, onu da unutmayınız. RSI'da hareketli ortalamasının, yani sarı çizginin yukarı yönlü kırıldığını görmüş olsak da 50 bölgesinin hiçbir şekilde aşılamadığını tespit ediyoruz dostlar. Bakınız, 50 bölgesi burasıdır. Hiçbir şekilde yukarı yönlü kırılım gerçekleşemedi. Dolayısıyla RSI tarafında 50 bölgesinin yukarı yönlü kırılımı bizler açısından çok daha böyle garanti bir teyit niteliği taşıyacaktır. Şu şekilde bir hareket özellikle bizler açısından çok önemli olacaktır kanaatindeyim dostlar. Evet, Bitcoin hakkında söyleyebileceğim şu an için budur dostlar. Geçelim diğer ürünlerimize. Evet, Ethereum'a bakalım. Ethereum'da aslında şöyle, şuradan bakalım. O CME grafiğiydi. Tabii CME grafiğine de bakacak olursak, bakınız CME vadelilerinde Ethereum'da da yukarıda doldurulmayı bekleyen gap'ler var. İlk gap'imiz dostlar 2500-2600 dolar arası. Diğer gap'imiz ise 2900 dolar ile 3000 dolar arasında önemli bir gap yaptık biz Ethereum tarafında. Tabii bu gap'ler doldurulmayı beklemekte dostlar. Yani Ethereum tarafından gelecek olumlu bir haber akışıyla bizim önümüzdeki günlerde bu gap'leri
doldurmamız da mümkün olabilir. Şöyle ki 4 saatlik grafikte inceleyelim. Yine Bitcoin'e benzer bir yapı söz konusu. Ben Ethereum tarafında da 2158 dolar seviyesindeki direnç bölgesini çok önemsiyorum dostlar. Keza bu seviye aşağı yönlü kırılmadan önce bu bölgenin önemli bir destek seviyesi olduğunu ifade etmiştim. Hatta şuradaki yapmış olduğu hareketleri de çizmiştik, şöyle işaretlemiştik. Bu seviyelerden, bu hareketlerden kaynaklı olarak bu seviyenin önemli bir seviye olduğunu Ethereum'da düşünüyorum dostlar. 2158 dolar seviyesine kadar Ethereum'da bir yükseliş görmüş olmamız tabii muhtemel bir geri çekilme yapacağımız bir alan olarak değerlendirebiliriz. Bunu lakin yukarı yönlü kırdığımız takdirde Ethereum'da da artık 1740 dolar seviyelerin Ethereum için dip olabileceğini söyleyebiliriz. Keza biz aslında 2400 dolar seviyelerin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte 1800-1700 dolar seviyelerinin gelebileceğini söylemiştik. Dostlar daha fiyatlar buradayken o rakamları telaffuz etmiştik dostlar. Ki ne yazık ki 1750 dolar seviyelerine kadar bir düşüş gerçekleşti Ethereum tarafında da. Ethereum'da kısaca bu şekilde ifade edebilirim. RSI tarafına bakacak olursa Ethereum'da da aslında bir bakınız pozitif uyumsuzluk olduğunu söylememiz mümkündür. Zaten o pozitif uyumsuzluğun başladığı noktada 2158 dolar seviyesini ifade ettiğimiz önemli direnç alanı, direnç seviyesi dostlar. Bu şekilde ifade etmemiz mümkün. Evet, total grafiğime geçtim hemen. Total grafiğimde benim önemsediğim seviye dostlar 3.01 trilyon dolar seviyesi. Eğer biz total grafiğimizde, total market cap grafiğimizde bu seviyeyi yukarı yönlü kırdığımız takdirde market olarak biraz daha böyle rahat nefes alabileceğimiz bir döneme gireceğiz kanaatindeyim. Bu seviyeyi total market cap grafiği tarafında önemsiyorum. Evet. Gökhan Atik, kral şu an düşüş var demiş. Bitcoin'le mi? 79'lar 74'ler gelecek gibi. ETH alt destek neresi sizce? Yani şöyle, Bitcoin'de zaten ben 70 bin dolar seviyelerini evet yani ifade ettim. Yani beklemediğim bir seviye değil orası. Yani hala 70 bin dolar seviyesi beklentim devam etmekte. Yani teknik görüntüde hala bunu görüyorum. Lakin ifade ettim. Kırılımları görmek lazım. O kırılımlar ne tarafa doğru gerçekleşecek? Ona bakmak, onu takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum. O kırılım gelirse, yani tekrardan göstermiş olayım. Yani şu an şuradaki kırılım gelirse 4 saatlik grafikte takip edersek daha iyi olacaktır. Yani şuradaki yükselen trendin aşağı yönlü kırılımını gördüğümüz takdirde evet 70 bin dolar seviyelerine kadar bir düşüş görmemiz muhtemel. Hatta bu trend şöyleydi dostlar, onu söyleyeyim. Ben bu trendi yani biz daha şuralardayken ben bu trendi şu şekilde çizmiştim. Hatta şöyle ki fiyat daha şuralardayken bu şekilde çizmiştim ve 85 bin dolar civarına ani bir atak gelebilir demiştim ki yayın esnasında geldi. Buraya bir atak gelirse buradan shortlarım demiştim ki shortladım. Lakin güzel ROE yazmasına rağmen hedefim gelmedi. Benim hedefim 80 bin dolar seviyesinde bir hedef koymuştum. %50 kapatmak üzere 80 bin dolar, 80 bin 200 dolar civarına bir kapatma emri atmıştım. %50 kapat emri atmıştım short işlemimi. Lakin oraya kadar düşüş gelmedi. Sonra stop etti. Ne yazık ki o işlemden para kazanamadım. Lakin tabii bu trend hareketini farklı bir şekilde gerçekleştirdiği için şöyle Bitcoin farklı bir hareket gerçekleştirdiğini şu şekilde revize etmek gerekiyor dostlar bu trendi. Dolayısıyla burada gerçekleşecek kırılımla birlikte tekrardan short işlem almak mümkündür.
Lakin temel taraftan gelecek olumlu bir haber akışıyla IMF tarafından gelebilecek böyle bir haber, yani şu an söylenti konumunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü teyit alamadık. Bizim duyuru kanalımızda öyle bir haber geçti. Bu haberin teyidini almakla birlikte, yani IMF tarafından bizzat kendisinin resmi bir şekilde böyle bir açıklama yapmasıyla birlikte biz Bitcoin tarafında hiç böyle destek direnç seviyelerine bakmadan çok şiddetli yükseliş günleri görebileceğiz diye düşünüyorum. Yani bu haber beni açıkçası heyecanlandırdı. E, Bunu ifade etmiş olayım. Ethereum'da destek seviyesi neresi diye sordunuz. Onu yanıtlamaya çalışayım. Altlarda destek seviyesi. Tabii 1735 dolar seviyesi önemli bir destek lokasyonu. Onu ifade etmiş olayım. Ama o seviye de kırıldığı takdirde dostlar. Yani şöyle günlük grafiğime geçeyim. Yani 1735 dolar seviyesi önemli bir destek. O seviyede kırıldığı takdirde biz önce 1530 dolar seviyelerini görürüz. Yani şuradaki seviyeyi görürüz. Yani umarız ki kırmaz. Yani burada dip yapmış olur. Şöyle bakmadık. 1.272 seviyesinden dönmüş şekilde yorumlamak mümkün olur diye düşünüyorum. Fibonacci olarak da bakıldığında. Lakin tabii o seviye tutmazsa, yani bakınız 1.618 seviyesi de aslında şuradaki temaslara, yani şuradaki iğnelerin alınacağı yönünde bir e, beklenti oluşmasına sebep olur diye düşünüyorum dostlar. Ama 1735 dolar seviyesi önemli bir destek. Evet. Necat Ural. Teşekkürler. Hoş geldiniz. O moderatörüm. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Teşekkürler. İlk defa izliyorum. Altcoin bakıyor musunuz? Necat hocam, ilk defa izlemiyorsunuz. Altcoin bakıyoruz. Tabii ki bakacağız. Daha önce izlediniz bizi. Ben hatırlıyorum sizi. Ape not aldım hocam. Altcoin'lere geçtiğimde Ape'ye de bakacağım. Gökhan Atik. XRP bakabilir misiniz Semih demiş. Tabii bakarım. XRP'ye de bakarım. Neye bakıyorsunuz? Ekranda mevcut. Ekranda mevcut. Neye baktığımız görünmüyor mu? Bir sıkıntım var. Teknik bir sıkıntı varsa düzeltelim. Yani ekranda yazılar görünmüyorsa onu çözmeye çalışayım. Evet. Devam edeyim dostlar. Şöyle en son total grafiğimi inceledim. Total market cap grafiğini inceledim. Total 2'ye bakayım. Total 2'de önemli gördüğüm seviye dostlar 1.09 trilyon dolar seviyesi öncelikle kesinlikle yukarı yönlü kırılmalı. Ama şuradaki düşen trendin kırılımını daha çok önemsiyorum dostlar. Bu düşen trend kırıldıktan sonra Total 2 tarafında, yani dolayısıyla Ethereum tarafında ki Ethereum ağırlığını oluşturuyor bu grafiğin, güzel hareketler görebiliriz. Yani şöyle Ethereum'un nerelere gidebileceği noktasında bir yorum yapmak için aslında Total 2 grafiğinin durumuna da bakmak çok aslında temeli yüksek, yani başarısı yüksek bir analiz ortaya çıkartmamıza olanak tanır. Yani Total 2 grafiğimize de baktığımızda çok güzel destek lokasyonlarından tepki aldığını görüyoruz dostlar. Keza şurada yapmış olduğu hareketlerde minör yapıda bir yükselen tepe, yükselen dip hareketi durumu söz konusu. 1.09 trilyon dolar seviyesinde yukarı yönlü kırdığımızda biz daha güzel bir teyit almış oluruz diye düşünüyorum. Lakin benim daha çok önemsediğim, tekrardan ifade etmiş olayım, şuradaki düşen trendin yukarı yönlü kırılması ile biz Total 2 tarafında daha güzel hareketler göreceğiz kanaatindeyim. Şöyle ki Total 3 tarafına baktığımızda Total 3 tarafında kesinlikle çok güzel bir lokasyondan
döndük. Hatta en iyi grafiğimiz bence Total 3 grafiği olduğunu söyleyebilirim. Yani altcoin'ler aslında Bitcoin'in yapmış olduğu son düşüşte evet diplokasyonlarını test ettiler. Lakin geçmiş yaptığı düzeltme hareketlerine baktığımızda Bitcoin'in geçmiş düzeltme hareketlerinde altcoin'lerin daha şiddetli aşağı indiğini gördük dostlar. Evet, yine altcoin'ler ezildi mi? Çok ezildi. Yani biz altcoin yatırımcıları ağırlıklı olarak altcoin yatırımcısıyız. Biz psikolojimizin zorlandığı günler yaşadık mı? Evet, yaşadık. Yani bu gerçekler ayrı bir kenara. Lakin oranlara baktığımızda son düzeltme hareketi, Bitcoin'in son düzeltme hareketi öncekilere nazaran altcoin'leri biraz daha az ezdi diyebiliriz. Bunu Total 3 grafiği tarafında da net bir şekilde görüyoruz. Yani en iyi duran aslında Total 3 grafiği diyebilirim. Lakin Total 3 grafiğinde de kesinlikle yukarı yönde kırmamız gereken seviye 1.13 trilyon dolar seviyesi. Yani şunu söyleyeyim dostlar, en iyi grafiği biz Total 3 grafiği olarak ifade ettik. Ancak niye böyle? Yani tamam, yani görüntü onu gösteriyor ama bunun sebebi ne olabilir noktasına bir yorum yapmak gerekirse bakınız total grafiğine. Total grafiğinin şöyle günlük grafikte geçmiş dönem 2021 boğa tepesine bakalım total market cap grafiğinde nedir? 2.92 pardon 3.01 trilyon dolar seviyesi. ATH seviyesi 2021. Biz total grafiğinde ATH'ı kırdık. Yeni bir ATH yaptık. Total 2'de bakalım. Total 2'de kıramamışız Ethereum'daki hareketle. Biz Bitcoin'de kırdık yani. Ama Total 3'te dostlar bakınız 2021 boğa tepesine tam oradan düşüş gerçekleştirdik. Yani biz altcoin'lerde aslında şiddetli bir yükseliş hareketi görmedik. Evet, bazı ürünler güzel yükseldiler. Mesela 2024 Mart ayında güzel yükseliş yapan ürünler oldu yani. Zaten bizim bugünkü sorunumuzun ağırlıklı olarak nedeni birçok yatırımcı bugün aslında o yükseliş hareketlerini görerekten malı biraz tepeden almış olmasından kaynaklı dostlar. Orada alınan ürünler ne yazık ki şu an içinde birçoğuna baktığımızda %80, %90 zarar konumunda. Tekrardan aynı noktasına gelirler mi gibi bir soru soracaksak eğer hepsinin kesinlikle gelmeyeceğini söylemek mümkün. Ama kaliteli projeler, kaliteli ürünler, ETF onayı gelen ürünler kesinlikle eski lokasyonlara gelecektir. Eski fiyatlarına gelecektir. Hatta onun da üstünde yeni ATH'lar yapacaktır düşüncesindeyim. Others tarafına baktığımda dostlar, Others tarafında şuradaki yükselen trendin şöyle göstereyim şuradan itibaren belirlemiş olduğum yükselen trendin yukarı yönlü kırılması gerekir. Biz aşağı yönlü kırdık. Şu bölgenin fake out olarak kalması çok önemli dostlar. Şu an içinde tam o trendin içerisine tekrardan girmeye yönelik bir hareket görüyorum. Bu hareketi yani görmüş olmam şuradaki düşen yapıyı fake out olarak değerlendirmeme olanak sağlar. Lakin tabii şuradaki yani 222 milyar dolar seviyesinde belirlemiş olduğumuz önemli destek alanının da tutmuş olması Others grafiğimizi, Others market cap grafiğimizi tutmuş olması da önemlidir dostlar. Bu da altcoin'ler açısından kesinlikle kaybedilmemesi gerektiğini düşündüğüm bir seviye. Evet, onun dışında dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi de yine düşen trendinin altında kalıcılık sağladı. Bir kırılım geldi ama aynı şekilde o kırılım da burada fake out olarak kalmış durumda. Bu da önemli bir gösterge dostlar. %5 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte piyasada yeşilliklerin artacağını göreceğiz dostlar. Tabii daha uzun vade bir analiz gerçekleştirmem gerekirse USDT dominansı tarafında
%3.74 seviyesinin kesinlikle aşağı yönlü kırılmış olması gerektiğini düşünüyorum. Biz bu seviyeyi aşağı yönlü kırdığımız takdirde işte altcoin'lerde rally hareketi dediğimiz hareketler göreceğiz kanaatindeyim. Yani %2'ye kadar düşen bir dolar dominansı görmüş olmamız bizim altcoin'lerde şiddetli yükselen, şiddetli rally hareketi yapan altcoin'ler görmemize olanak tanır diye düşünüyorum dostlar. Evet. Evet. Kaja, Orka kısa vade bakar mısın hocam? Orka'ya da not aldım. XRP kral unutma demiş. Yok, not aldım. Unutmam. Notum duruyor. GRT, Ape, XRP, Orka soruldu şu ana kadar. Altcoin'lerden. Rica ederim, ne demek. Onlara bakacağız. Onlara bakacağız. Evet. Biraz da sizlerin yorumunu alayım. Yani piyasanın genelini nasıl görüyorsunuz? Bir yorumunuz varsa tabii ki onu da yazın dostlar. Yani ekstra görüş her zaman iyidir. Sizler nasıl görüyorsunuz piyasayı? Yani yatırımlarınız ne durumda? Yani malda mısınız? Yoksa nakite geçtiniz mi? Geçtiyseniz nerelerden geçtiniz? Bunlar önemli. Yani yatırımcı psikolojisini anlamak adına sizden gelecek dönüşler de bence önemli diye düşünüyorum dostlar. Şerif Bahar, render bakar mısınız demiş. Render'da bakalım. Render'da sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Elimde var. Yani sorulan ürünler arasında GRT elimde var. Hatta son zamanda bir miktar alış da yaptım. Render'dan, yani pardon, GRT'den bir kademe eklemesi yaptım GRT'de. Render'da elimde var. Uzun vadeden beri elimde tuttuğum bir render bakiyem var. Tabii maliyet ortalamam 1.81 dolar civarında. Bayağı önce almış olduğum ürünler. Kar aldım, hatta maliyetimi çıktım. Elimdeki renderlar bedava noktasında, bedava konumunda tuttuğum renderlar. Ama render'dan beklentim benim daha böyle uzun vade beklentilerim var benim render'da. O yüzden tutuyorum. Düşmüş olmasıyla da çok fazla şu an için ilgilenmiyorum. Yani tabii ki zarar ettiğim ürünler var mı? Var. Çok şiddetli zarar ettiğim ürünler var hatta. Ama benim bu piyasaya ilişkin beklentim hala yukarı yönlü hareketin gerçekleşeceği noktasında. Şu noktayı çok, yani aslında yani tam, yani piyasaya ilişkin sır pozisyonunda, yani sır gibi değerlendirilebilecek bir grafik dostlar. Bakın ekranda görünen grafik. Yani bu grafiği kesinlikle takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Yani bu grafiği kesinlikle takip edin dostlar. Yani ben yatırımlarımı bu grafik çerçevesinde değerlendiriyorum diyebilirim yani. Fnatic bence bir düşüş gelmesi lazım. Çok long vardı. Onları temizlemeleri lazım ki yukarı gitsin coinler. Evet, ben de benzer düşüncedeyim hocam. Yani ama olur mu olmaz mı bilemiyorum. Hatta dediğim gibi short işlemi de denemiştim. Stop oldum ama yine kırılım görürsem yine bir short denerim. Çok şişirdiler Bitcoin'i. İyi bir düşüş gelmeden, millet çıkmadan yukarı çekmezler demiş. Evet, mümkündür. Aslında %35'lik gibi bir düzeltme yapmış olduk biz Bitcoin tarafında. Ama Bitcoin şişti mi noktasında bir cevap vermek gerekirse aslında şu grafiğe tekrardan dönmüş olayım. Bitcoin'in aslında çok da böyle şiştiğini söylemek mümkün de değil dostlar. Yani şu grafiğe bakın. Şöyle bir bakın. Bu grafiğe çok önemli. SMA 111, SMA 300. 50 günlük hareketli ortalamaları esasında hareket eden bir grafik. On-chain grafiği dostlar. Bakınız, biraz açıklayayım yani bu grafiği size açıklayayım, ne anlam ifade ediyor bu grafik. Siz de o ara yayını beğenmeyi unutmayın.
Eğer beğeniyorsanız, yayının faydalı olduğunu düşünüyorsanız tabii dostlar. Ufak bir beğeni hatırlatması yapayım. Evet, yani bakınız SMA 111 günlük hareketli ortalama SMA 350 yukarı yönlü kestiğinde bakınız şöyle bir kırmızı baklava işareti var. Görüyor musunuz şurada? Yani şu kırılımla birlikte yaklaştım. Bir baklava işareti olarak orasını, o kırılımı göstermiş grafik bize. O baklavanın olduğu noktaya bakın fiyatta. Tepe. Bakın baklavaya. Tepe. Bakın baklavaya. Tepe. Bakın baklavaya. Tepe. Bu bir. Kırılım, baklava. Bu bir. Ondan sonra gördüğünüz gibi dostlar şurada bir turuncu alan var. Yani şu turuncu alana bakın, yani şuradaki turuncu alan. Yani siz yavru ağzı olarak mı görürsünüz, sarı mı görürsünüz, ne diyeyim, turuncu diyorum işte. Yani turuncu alana bakın. Bu turuncu alan geldiği andan itibaren lokasyona bakın, tepe. Tepe lokasyonu. Bakın turuncu gelmiş, tepe lokasyonu. Sonra geçtim. Bakın turuncu gelmiş. Bir tepe oluşturmuş. Sonra gitmiş. Bir fake yapmış burada. Sonra ama bakınız sadece turuncu yetmez. Burada turuncu yapmış ama yani şu kırılım gelmemiş. 111 gün 350 yukarı yönlü kesmemiş burada. Yani aslında bizim bu fake'i görebilmemiz çok muhtemel. Yani bu kırılım gelmedi yani. Burada yaptı ama bir fake olarak kaldı bu tepe. Yani düzeltme hareketi fake olarak kaldı. Daha da yükselebilir öngörüsüne bulunmak mümkün yani bu seviyelerde. 2017-2018 dönemi zamanı bu. Bakınız burada turuncu gelmiş. Şöyle göstereyim. Turuncu gelmiş tepe. Yani şu kırılıma baktığınızda, yani turuncu geldiği andan itibaren Bitcoin tepe yapmaya başlıyor galiba diyebiliriz, yorumlayabiliriz. Ve şu kırılımda tam tepeyi vermiş aslında, bak. Tam tepe. Yani şu, yani kırmızı baklavayı görünce Bitcoin'i satan büyük ihtimal tepede sattı. Yani ki dip bulmak, tepe bulmak, ürünlerde böyle bir girişimde dahi bulunmak yanlıştır. Tepe aramak. Çünkü tepe arayan ürün satamaz. Dip arayan ürün alamaz. Ama yani bu indikatör P-Cycle Top indikatör, check on chain tarafında bulursunuz. Hiçbir şey gizli değildir dostlar bizde. Her şey açık açık ifade ediyoruz. Yani sizin de ücretsiz bir şekilde ulaşabileceğiniz, aslında yani yani ben kimseden görmedim bu indikatörü. Ama yani bunlar ücretsiz indikatörler dostlar. Yani ücretli ulaşılabilen indikatörler değil bu indikatörler. Ama niye kimsenin dikkatini çekmiyor? Niye kimse bakmıyor? Ya da sır gibi saklıyor mu? Saklamayı mı tercih ediyor? Yani yayıncılar, traderlar, yani fenomenler. Onu da bilmiyorum açıkçası. Ama kimse tarafından görmediğim bir indikatör, yani kimse tarafından bir analizine denk gelmedim. Varsa da yani ben bilmiyorum demek ki. Yani geri dönüyorum. Bakınız ikinci husus bu. Yani turuncu alan. Üçüncü husus, bakınız bir mavi alan var burada. Bir mavi alan. Bu mavi alana baktığımda hep Bitcoin'in dip yaptığı alan olduğunu görüyorum. Bakın şurada da bir mavi alan var. Bitcoin yine dip lokasyonları. Bakın mavi alan, dip lokasyonları. Mavi kırıldıktan sonra artık ayı piyasasını bitirdiğini söylemek de mümkün. Bakın mavi alan, uzun bir mavi alan geçirmişiz hatta. Bakın uzun bir mavi alan görmüşüz burada. Yani şuradaki mavi alanların büyüklüğüne bakın. Aslında oranlarsanız mavi alanlar ne kadar büyükse turuncu alanlar da o kadar büyük oluyor. Bakın en son 2017'den sonra biz mavi alanı küçük görmüşüz. Yani bu küçük gördüğümüz mavi alandan sonra turuncu alanda şunlara nazaran daha ufak. Yani bakınız hiç biz bu kadar aslında 2021 boğasından sonra
hiç bu kadar uzun bir ayı dönemi, ayı dip dönemi yaşamadık. Değil mi? Yani mavi alanda dip lokasyonunu bize çok net bir şekilde söylüyor. Geri alamadım. Üçüncü husus bu. Üç husus belirledik. Dördüncü husus grafik üzerine. Bakınız turuncu. Pardon, turuncu diyorum. Mor. Mor dağ gibi görünen yapılara bakın. Bitcoin her zaman tepe lokasyonu yaptığında şu seviyeye kadar çıkmışlar. Pardon, dip lokasyonuna geldiğinde şu seviyeye kadar çıkmış. Şu turuncu, şu mor dağ gibi görünen seviye. Bakınız hep şuraya gelmiş. Ve burada Bitcoin dip yapmış. Turuncu alan sıfıra geldiğinde bakınız sıfır. Turuncu alan diyorum yine. Mor alan sıfıra geldiğinde bakın sıfıra gelmiş. İlk sıfıra değdiği alanda mesela bak kırılım yapmış şuradaki turuncu. Görüyor musunuz? Yani buraya bakın. Sıfıra değiyor. Aynı zamanda bu kırılım gerçekleşiyor. Bakınız buraya bakın. Sıfıra değiyor. Sıfır yapıyor. Bir sürede sıfırda gidiyor. Bakın. Kırılım geliyor. Aynı zamanda tepe lokasyonu. Buraya bakın. Sıfıra değiyor. Çok kısa bir boğa sezonu aslında. Tepe, en azından tepe lokasyonu sıfıra değiyor. Bakın. Hatta şöyle göstereyim yanlış olmasın. Bakın. Değiyor sıfıra ve tepe yapıyor. Kırılım gerçekleşiyor. Şimdi 4 tane husus ifade ettim. Yani bu indikatör üzerinde size 4 tane husus ifade ettim dostlar. Şimdi biz en son bir ayı dibi yaşadık. Yani her ay dibinden sonra da bir boğa tepesi yaşamışız. Boğa tepesinin yani hiç yani ayı dibi yaşadıktan sonra yaşamadığımız yani bir boğa tepesi var mı? Yani geçmişte hep yaşamışız. Ayı yaşamışız, boğa yaşamışız. Ayı yaşamışız, boğa yaşamışız. Ayı yaşamışız, boğa yaşamışız. Ayı yaşamışız, boğa. Turuncu var mı dostlar? Bir turunculuk gören var mı burada? Turuncu alan gören var mı? Yok. Bir kırılım var mı? SMA 111, SMA 350 yukarı yönlü kırdı mı? Kırmamış. 2. Mor alan sıfıra gelmiş mi dostlar? Bakın mor alan sıfıra gelmiş mi? Hayır. Sadece bir yükseliş yapısı içerisinde şu an. Düzeltmeyi de o gösteriyor. Biz mor alanda da bir sıfır teması görmemişiz. Hiç görmemişiz. Yani maviden sonra hiç görmemişiz. Bu da 3 dostlar. Yani ben bu grafiğe baktıktan sonra, bu analizi ortaya koyduktan sonra Bitcoin boğa tepesi yaptı diyebilir miyim dostlar? Yani evet, Bitcoin boğa tepesi yaptı, artık ayı dönemine girdi diye bir yorum yapabilir miyim? Yani karar sizin. Ama ben kesinlikle ve kesinlikle ekibimle birlikte, yani ekip üyelerimizin tamamının hemfikir olduğu bir husustur bu. Yani bu indikatör çerçevesinde hareket edeceğiz. Yapılarda bozulma olur mu? Olmaz diyemeyiz. Yani garantisi kesinlikle hiçbir şeyin yok. Ama geçmişte hep yapmış bunu. Yani tekrardan yapmasını beklemek çok doğal. Yani zaten teknik analiz dediğimiz şey de bu. Yani bu hususlara baktığımda ben hala Bitcoin'in 2025 döneminde bir boğa tepesi yapmadığını söylüyorum. Evet. Furkan Ağa. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Semih Harca, Bitcoin dominansı da yükselişte. Evet, Bitcoin dominansında yükselişte olması zaten altcoin'lerin çok daha şiddetli ezilmesini sağlıyor.
Furkan CryptoCoin CEO'su net bir şekilde ayıya girdik diyordu. Paylaştığı göstergeler var. Dikkate değer mi sence? Kesinlikle dikkate değer. Yani hep ben zaten kendi yaptığım analizlerde söylüyorum. Kitabı bilgilere baktığımızda evet şu an bir ayı sezonu mu? Adı ayı. Ama biz böyle bir piyasada mıyız? Hayır değiliz. Yani 111 günlük hareketli ortalamanın altındayız. 50 günlük hareketli ortalamanın altındayız. 200 günlük hareketli ortalamanın altında mıyız şu an? Bir teyit alayım, bir bakayım grafiğime. Müsaade edin. Hemen şurada Bitcoin grafiğini şurada göstergelerde hemen bulayım. Şu değil sanırım ya. Yok bu değil. Tamam. Bunu kapat. Sil. Çok fazla açmıyorum burada. Hı. Evet. 200 günlük hareketli ortalamanın da altındayız. Yani şimdi kitabi bilgiler çerçevesine baktığımızda bir ayı döneminde miyiz? Evet ayı dönemindeyiz. Yani bunun şey yani tartışması e, bile saçma. Bunu tartışmak bile saçma. Ancak ben o adamın dediklerini önemsiyorum. Ama şunu da söyledi, onu da önemsiyorum. Yani bildiğiniz gibi ürünlerimde ben satış yapmadım diyor ama. Satmadım diyor, satmayacağım diyor. Dikkat, yani neyi dikkate alırsınız? Siz söyleyin yani. Evet, net bir şekilde ayıya girdik diyor. Ayı evet girdik. Allah razı olsun. Girdik ama yani bizim piyasamıza uygun, döngüsel hareketine uygun bir ayı dibi yaşayacağımız artık bundan sonra yeni bir tepe yaşamayacağımız bir döneme mi girdik sorusuna soracaksak o soruya da kesinlikle ben hayır derim yani. Ki adam da zaten ürünlerini satmadığını o da söyledi. Ben de satmadım. 6-12 ay yatay veya düşüş diyordu bir de. Yani 6 yani şöyle 6 ay düşüş demem ben. 6 ay yatay diyebilirim en fazla. Ama 12 ay süreceğini düşünmüyorum. 12 ay bir düşüş geleceğini düşünmüyorum. 12 ay bir düşüş görürsek biz yani yapılar bozulur zaten. Bitcoin döngüsel hareketini tamamen bozar. Döngüsel yapısını bozar diye düşünüyorum. Şinasi Yolcu ayı geldi gitti geçmiş olsun demiş. Altcoin'ler için evet. Gitti mi ama tam gitmiş olmayabilir aslında altcoin'ler özelinde. Tam da gitmiş olmayabilir. Bu arada dostlar hem bir deneme yapmış olmak açısından hem de daha önce hiç size böyle bir girişimde bulunmadım. Böyle bir ürün söyleme, bir sepet zaten. Sepetim zaten yok. Sepet zaten bir sepet yaptım. Las Vegas YouTube kanalının sepetidir diye bir sepet duyurusunda zaten şu ana kadar bulunmadım. Ama bildiğiniz gibi katıl butonumuz ve Super Chat özelliğimiz kanalda dünden itibaren aktif oldu dostlar. O seviyeyi aşmış olduk bildiğiniz gibi yeni bir YouTube kanalıyız. O yüzden bir chatte Super Chat hedefi koydum. 10 Super Chat hedefi koydum. Eğer gelirse önemli gördüğüm bir üründen bahsedeceğim size. Gelmezse de bahsederim. Dert etmeyin. Zaten bahsetmediğim ürünler arasında da değil. Hadi bir deneme yapmış olmak için. Yani parayla iş yapıyor falan gibi bir şey düşünmeyin. Ancak tabii ki bu tarz şeylerde kanalı ön plana çıkarması açısından önemli gördüğüm şeyler ki YouTube'da bu tarz şeylere bakıyor dostlar. Evet, en son neyi ifade etmiştik? Şu yapıyı ifade etmiştik. Yani P-Cycle top indikatör. Tekrardan ifade edeyim. Yani aslında
bu yayında belki söylenecek en kıymetli şey de aslında belki bu diyebilirim yani dostlar. Yani biz ekip olarak, ekipçe bu grafiğin takibini yapıyoruz. Yani bu grafiğe göre pozisyonumuzu yönetiyoruz diyebilirim çok net bir şekilde. Evet, yavaş yavaş altcoin incelemelerine artık başlayabilirim. Yani gönderin gelsin. Eğer sorunuz varsa, altcoin sorunuz varsa önceki sorulanlar GRT, Ape, XRP, Orca, Render soruldu. Bunlara bakacağım. Hocam geçmiş yıllarda büyük boğa ne zaman gelmiştir? Hocam aslında onu ifade ettim bu grafikte. Yani bakın Boğa Tepesi, Boğa Tepesi, Boğa Tepesi, Boğa Tepesi. Çok ayrıntılı bir şekilde aktardım bu grafiğin ne anlama geldiğini. Biraz geriye dönerseniz çok uzun değil yani. Bir 20-25 dakika geriye dönerseniz yani bu grafiği çok ayrıntılı anlattım. Çok da önemli. Hatta bu ayrıntılı anlattığım noktayı ayrı bir video şeklinde de paylaşabilirim. Yani ki önemli gördüğüm bir noktadır dostlar. Flare bakalım. Flare. En hocam demiş Alp Soner. Ene bakalım. Umut Kaya. LDO demiş. LDO. Güzeldir LDO. Severiz. XCN. Bakalım. XCN'de short'tayım ben. XCN bakalım yüzde kaç olmuş ya da belki stop olmuştur bilmiyorum. Takip etmedim çok fazla. XCN'ye bakayım. Ne durumda? XCN'de %87 artıdayım. Flare bakacağız. Bakacağız. Şinasi hocam bakacağız. Bakacağız. Sırayla not alıyorum. Sırayla bakacağım. Bütün yorumları okuyorum. Yani tekrar yazmanıza gerek yok. En ağır eleştiride bile bulunsanız o eleştirileri dahi burada okuduk dostlar. Hiçbir yorum atlamadık. Serkan hocam hoş geldin. Tatlış diciş yayınlar demiş. W bakar mısın lütfen demiş. Hocam sen istedin de ne zaman bakmadın? Bakarım tabii ki. İşe gideceğim hocam demiş. Ha tamam, öyle bir durum varsa onu özellikle bildirin. Hızlı bakarım ona. Tamam. Pros USDT'de bak. Pros'ta hemen not aldım. İşe gidecekmiş Şinasi hocam. Hemen Flare'a bakayım hızlıca. Bu tarz durumlarda tabii ki öne çekeriz. Ne demek? Flare. USD. FLR mi bunun kısaltılması? Kısaltılmasını yazın dostlar. Sanırım FLR. Aynen. Nereden bakalım? Şuradan bakalım. Daha önce hiç incelemedim bir ürün. Evet. Şu yükselen trendi kesinlikle kaybetmemeli. Yani en önemli söyleyeceğim şey bu. Grafik üzerinde. Şuradaki yükselen trendi kesinlikle ve kesinlikle kaybetmemeli. Kaybederse zaten 1.618'i bu da görür diye düşünüyorum. Bakınız şu seviyede de aynı zamanda bir destek alanı var. Kafa karıştırmasın. Şunu kapatacağım. Şöyle bir üçgen yapısı var. Tabii tekrardan üçgenin üst bandına doğru bir hareket gerçekleştirmesi de muhtemeldir. Lakin belli direnç alanları da var dostlar bunun. 0.01744 seviyesi bir en yakın direnç seviyesi olarak ifade edebilirim. Ondan sonraki seviye şuradaki seviye bir direnç.
Yine şuradaki seviye bir direnç. Şu anlık ifade edeceğim şeyler kritik noktaları ifade ettim. Umarım faydalı olmuştur. Hocam XZ'ne short'taysam ben alım yapmıştım ama sattım. Yok, o anlama gelmez o. O anlama gelmez. Yani XCN'ye de bakayım da XCN'ye bakarken şey yaparım onu. Belki bir kar satışı yaparım. Yani kar satış demeyeyim. İşlemi kapatırım. Kar alırım işlemden. Rica ederim hocam. Rica ederim. Hocam çok kral. Tatlış cici insansınız. Çok seviyorum sizi demiş. Eyvallah Serkan hocam. Ben de sizi seviyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Evet. GRT ile başlayalım. Bir dostumuz kısa vade sormuştu. Hangi üründü? Orka kısa vade sorulmuştu. Orka'ya kısa vade bakacağız. Kısa vade. Onu da not alayım. Diğerlerini normal bir şekilde inceleyeceğiz. Evet. Ben ürünleri incelerken sizler yine sorunuz varsa onları yazabilirsiniz. Ürün incelemelerini bitirdikten sonra hemen chat ekranına döneceğim. Yine sizin sorularınıza geçeceğim dostlar. Evet. GRT. GRT'de dostlar ben şu seviyelerde alım yapmıştım. Şu seviyeler destek lokasyonu olduğu için alım yapmıştım. Bu destek lokasyonu ne yazık ki aşağı yönlü kırılım gerçekleştirdi. Şu an bir alım yapıyor muyum? Hayır, yapmıyorum. Bir daha alım yapar mıyım? Ancak şuradaki yani 0.055 seviyesine kadar bir düşüş gelirse buradaki düşüşü değerlendiririm ve burada bir kademe daha alım yaparım bu ürünü. Bu şekilde değerlendiriyorum. Şu an ne yazık ki önemli gördüğüm bir destek lokasyonun altında GRT. Kaliteli bir ürün müdür? Kesinlikle çok kaliteli bir ürün. Lakin aslında şuradaki seviyeyi de koruduğunu söylemek mümkün dostlar. Şurada yapmış olduğu dip lokasyonda koruduğunu söylemek mümkün. Bu bile önemlidir. GRT özelinde şuradaki düşen trendi yukarı yönlü kırılımını beklemek gerekir diye düşünüyorum dostlar. Keza şuradaki yükselen trendi aşağı yönlü kırdıktan sonra gerçekleştirdi bu düşüş hareketinde. O yüzden yükselen trendlerin kaybedilmesi ne kadar önemli? Bu ürün özelinde de çok net bir şekilde görülmekte dostlar. O yüzden bizim öncelikli olarak şuradaki düşen trendi ve daha sonrasında kaybetmiş olduğumuz 0.11 dolar seviyesindeki önemli destek seviyesini tekrardan kazanmamız, üstünde fiyat hareketi görmemiz, günlük mum kapanışı yapmamız gerekir dostlar. GRT'yi bu şekilde ifade edebilirim. Geçtim APE. APE. USD. Buradan bakmayalım. Nereden bakalım? Binance. APE'de ne yazık ki kutunun altına sarkma gerçekleştirmiş. Lakin fake out olarak bırakır mı bu seviyeyi? Mümkün müdür? Mümkündür. Lakin şu an için riski çok yüksek olan bir ürün olarak söyleyebilirim. Yani önümüzdeki günlerde bu bölge bir dip midir? Diptir şeklinde yorumlayabilir miyiz? Evet, yorumlayabiliriz. Keza bakınız şuradaki iğne seviyesinin korunduğunu söyleyebilirim. Lakin kazanması gereken belli seviyeler var dostlar. Yani teyit almamız gerekiyor. Öncelikle kesinlikle yani şu seviyenin üzerine atması lazım. Yani 69 sent seviyesinin üzerine atması lazım ki bakınız şuradaki temaslar da o seviyeyi zaten gösteriyor. Bakınız 69 sent seviyesinin üzerine kesinlikle bir atmamız, hatta üzerine bir günlük mum kapanışı görmemiz lazım ki bizim APE'de bu bölge diptir, yeni dibimizdir diyebilelim. Keza şöyle bir aslında bakalım, şöyle bir düşen trend yapısı var mı? Evet. Bakınız şöyle bir düşen trend var aslında. Yani bu düşen trend de neredeyse eğer kırarsa,
Yani şöyle bir hareket yaparsa, şu an o trend çerçevesinde ilerliyor. Şöyle bir hareket yaparsa biz o seviyeleri, 69 sen seviyelerini kazanabiliriz. Yani o seviye kazandıktan sonra 69 kırılır, retest yapar. Evet, yani güzel yükseliş hareketlerin başladığı bir dönem görmek mümkün olabilir Ape özelinde. Geçtim XRP. Sizler yazın dostlar. Chat ekranına sorunuz varsa yazın. Hepsini tek tek cevaplamaya çalışacağım. Altcoin sorunuz varsa altcoin'leri de yazabilirsiniz tabii ki. Onları da cevaplayacağım dostlar. Vaktim var. İstediğiniz kadar altcoin sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya gayret göstereceğim. Evet. XRP'de dostlar bakın şöyle bir kanal yapısı var. Bakın kanal alt bandı, üst bandı. Bu kanal yapısını yukarı yönlü kırması önemli. Lakin XRP'de benim gördüğüm, bakın şurada bir hatta ikili dip yapısı bile söz konusu. Ama daha çok önemsediğim XRP'de bakın şu dipten sonra yükselen bir dip yapmış, yeni bir yükselen dip yapmış, yükselen tepe, yükselen tepe. Önemlidir. Bu kanal üst bandı yukarı yönlü kırılırsa takip edeceğim seviye dostlar 2.86 dolar seviyesi. Bu seviyeden bir tepki alması muhtemel. Tepki lokasyonunda tekrardan şu seviyeler olabilir dostlar. Şu seviyeler yani 2.50-2.60 arası ne kadar bir düzeltme gelebilir. Ondan sonra yapacağı hareketlerde eğer biz 2.86 seviyesi yukarı yönlü kırarsak oraya tekrardan bir retest hareketiyle güzel yükselen hareketler görebiliriz. Keza XRP'nin önünde engel olabilecek bütün ihtimaller artık kalkmış oldu. SEC bildiğiniz gibi XRP tarafında davayı düşürdü. Yani SEC tarafından XRP'ye yönelik herhangi bir engelleme durumu söz konusu değil dostlar. Orca USDT kısa vade soruldu. Şöyle en eski grafiğine bakayım önce. Neler göreceğim. Genel yapısına bakıyorum. Hareket tarzına bakıyorum bu grafikte. Hareketini yapmış. Kısa vade bakalım. Nereden bakalım? Orca USDT. Orca USDT. Binance'tan bakalım. Binance yeni mi girmiş bu? Oo. O zaman Coinex. Evet, Coinex'ten bakabiliriz. Binance yeni girmiş. Güzel de salma bir hacim gelmiş. Bakalım destek direnç seviyelerini belirleyelim. Şurada bir direnci var. Şu bölge korunmalı. Şu bölge korunmalı. Kaybedilirse o bölge önemli bölge. Kesinlikle şu bölge. Şuradaki iğnelediği hem iğnelemiş hem de şurada dip yapmış. Şu bölge önemli bir bölge. Onun dışında çok iğneli bir yapısı var. Bu iğneli grafikler benim çok hoşuma gitmiyor genelde. Evet, genel ifade edebileceğimiz noktalar bunlar. Kısa vade. Kısa vade yükseliş hareketini, ani hareketini gerçekleştirmiş. Bir saat içerisinde şu kadar yükselme yapmış yani. Bir saatlik grafikte %70, %80 yükselmiş bir saatlik grafikte. Şu seviye kırılmaması gerekir. Kırılırsa doldurur. Yani imbalansif hareketi doldurur kısa vadede. Bu seviye kaybetmemesi gereken bir seviye. Böyle 15 dakikalık grafiğe alıyorum. Kesinlikle kaybetmemeli. Şurada bir 15 dakikalık grafikte trendi söz konusu mu? Buna mum kapanışlarına esas alan çizgi grafiği çerçevesini inceleyeceğim. Hatta daha milimetrik bir hesap analizi çıkarmak anlamında
Şöyle mıknatısımı açarak bakacağım. Evet. Bu şekilde ifade edebilirim. Yani bir kırılma hareketi göstermiş ama 15 dakikalıkta bile üstüne mum kapanışı gerçekleştirememiş. Kırılım yapıp üstünde 1 saatlik mum kapanışı gerçekleştirmesi gerekir tekrardan yükselecekse. Şu şekilde bir e, mum kapanışı gerçekleştirip ondan sonra retest hareketiyle belki yeni bir yükselen görüntü görmek mümkün olabilir. Lakin 2.53 dolar seviyesini kesinlikle kaybetmemesi kısa vadede çok önemli. Kaybederse yani buradan çok şiddetli bir düşüş görmek muhtemel. Yani %40'lık bir düşüşü getirir. Yani bu mumu doldurur dostlar. O yüzden bu çerçevede stop noktalarınızı kesinlikle belirlemeniz gerekir diye düşünüyorum. Şöyle Bollinger bandına indikatör düzeltmesi niteliğinde mi acaba diye bakacağım. Saatlikte 30 teması gelmiş. Kırılım görmüş. Güzel. 4 saatliğe bakayım. 4 saatlikte de 50'den tepki almış. Bir indikatör düzeltmesi niteliği yok değil. 2 saatlikte bakalım. Aslında şurada hareketini yapmış olması gerekirdi. Ama tekrardan ters kırılım gelmiş. Şurada bir kırılım gelirse daha vakti sinyal vermemiş. Aynı zamanda şurada yeşil taraf oluşmaya başlasın. Şu kırılım gelsin saatlik grafikte. Biraz daha güvenli olacaktır diye düşünüyorum. Orta kısa vade yorumu budur. Umarım faydalı olmuştur. Render. Dostlar, yeni katılan dostlar hoş geldiniz. Sorunuz varsa chat ekranına yazın. Tek tek cevaplayacağım. 1, 2 flare baktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 coin'im kaldı. 6 coin'ime de bakıp ondan sonra chat ekranıma dönüp sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Evet. Render'da önemli bir destek lokasyonundan tepki aldığını görüyorum dostlar. Render'da bakınız şurada çizmiştik, aslında çizdiğimiz gibi gitmiş. Her zaman böyle olmaz. Müneccim değiliz dostlar. Ama ne yapması gerektiği noktasında en azından öngörü koymak açısından bu tarz hareketler önemli. Devam gelebilir. Yani şuradaki önemli bir kanalın orta bandının kırılımı söz konusu. Aynı zamanda direnç bölgesinin, bakınız aynı zamanda direnç bölgesidir. Üstünde bir hareket görüyoruz. Artık render'ında güzel yükseliş hareketleri başlatması gereken seviyeler yaklaşıyor, günler yaklaşıyor şeklinde yorumlamak mümkündür. Dostlar, bakınız kanal yapımızda böyle bir kanal yapısı. Onu da ifade etmiş olalım. Evet. Lakin tabii daha güvenli seviye 4.22 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte olur. Daha güvenli bir işlem almak mümkün olur dostlar. Şuradaki trendi de göz ardı etmemek gerekir. Evet. Şuradaki trendi de göz ardı kesinlikle etmemek gerekir. Bu trende göre de işlem almak mümkündür. Zaten dikkat edin. Trendin kırılımı ile 4.22'nin kırılımı aşağı yukarı aynı seviyelere geliyor. Yani bakınız. Render güzel. Yani bu bölge muhtemel bir dip. Yeni dip render'da. Öyle görüyorum. Yani kaybedersek bu seviyeleri sıkıntı. Yani tekrardan bir düşüş gelir ise şayet iyi olmaz. Ama şu an için yükselen tepe, yükselen dip hareketini gerçekleştiren bir yapı görüyorum. Bunu da olumlu değerlendiriyorum dostlar. Günlükte RSI'ye bakacağım.
Evet, 30 bölgesi çok güzel destek almış. Durmamış. Evet dostlar, yani teyitler kuvvetli. Yeni dibimiz hayırlı olsun demek çok mümkün. 2.5 seviyesi yeni dibimiz dememiz çok mümkün. Render tarafından. Geçtim ENA. ENA'da almayı düşündüğüm ürünlerden bir tanesi. Daha almadım. Ama düşünüyorum. Değerlendirmek istiyorum ENA'yı. ENA'da 0.34 dolar seviyesini iyi korudu. Yani bakınız şuradaki tepki, şuradaki tepki, şuradaki tepki falan. Hoşuma gidiyor aslında ki şuradaki kırılım geldi, retest yaptı. Aslında alınabilir bir bölge gibi de görünüyor benim açımdan. Lakin ben 42 sent civarını bekleyip oraya yapacağı bir retest hareketiyle daha güvenli bir alış gerçekleştirebilirim ENA'da. ENA'da beğenmediğim bir şey var. Beğenmediğim şey de şu. Enflasyonu yüksek biraz. 2028 yılına kadar kilit açılımı var ENA'da. O yüzden ENA'yı biraz tedirgin yaklaşarak değerlendiriyorum. Ama kaliteli bir ürün müdür? Çok kaliteli bir ürün. Hatta World Liberty Finance, bu bildiğiniz gibi Donald Trump'ın oğlunun projesi, Trump'ın projesi. Onun da o projenin kapsamında da satın alınan ürünlerden bir tanesi dostlar. Bu üründe. O yüzden kaliteli bir ürün. Evet. Diğer ürünüme geçtim. LDO. LDO. USDT. LDO da çok kaliteli bir ürün. Kesinlikle portföylerde yer alması gerektiğini düşündüğüm ürünlerden bir tanesi. Keza 91 sent civarındaki desteğini çok da güzel korumuş. Takip edilmesi gereken şey şuradaki düşen trend yapısı. Özellikle 1.48 dolar seviyesini yukarı yönlü kırdıktan sonra ben şu düşen trendini de kırabileceğini düşünüyorum. O kıran hareketi de zaten biz neyle görürüz? LDO tarafında Ethereum staking ETF'lerindeki staking'in açılması, aktif olmasıyla onaylanmasıyla birlikte LDO tarafında görürüz. Ethereum staking'leri ağırlıklı olarak LDO üzerinde kullanılıyor dostlar. Dolayısıyla LDO tarafına şiddetli bir şekilde likidite akışı söz konusu olacaktır. Aynı şekilde Etherfi de değerlendirilebilecek ürünlerden bir tanesi. Lakin Etherfi'nin de biraz fazla enflasyon olduğu için daha tedirgin yaklaşıyorum. LDO'yu daha kıymetli buluyorum bu noktada dostlar. Onu da ifade etmiş olayım. Çok da güzel bir seviyede tutunmuş. XCN. SD. Şuradan bakalım. XCN'de kesinlikle kaybedilmemesi gereken seviye 0.01429 seviyesi. Bu seviye kaybedilmediği takdirde bir sorun, sıkıntı yok. Yani şuradaki düşen trend kırılımı takip edilebilir. Yani düşen trend çizim. Ben mum kapanışlarına göre çizdiğim bir düşen trend bu. Bakınız. Mum kapanışlarına göre çizdiğim bir düşen trend. Ama iğne uçlarında esası alarak bir trend çizerseniz biraz böyle mantıksız bir şey oluyor ama şu şekilde belki çizilebilir. Yani şu şekilde belki çizilebilir bir trend. Yani bu şekilde bakmak mümkün müdür? Mümkündür dostlar. Burada önemli olan şey 10.429 pardon 0.01429 seviyesini aşağı yönlü kırmaması. Kırarsa şunu doldurur. Şurasını doldurur. Yani ben buralardan şu hareketle birlikte şuradaki dirence temas etmesiyle birlikte short işlem girdim. Hem trend temasıydı hem direnç temasıydı. Short işlem girdim. Yani şuralarda. Ben %80'e yakın bir short'tan yararlanabilme potansiyeli gördüğüm için short'a girdim. O yüzden şu an için kapatmıyorum. Yani şuraya 0.0
bir seviyesine, yani şu seviyeleri tekrardan temas gelirse bir miktar işlemi kapatırım. Stopumu da girişe atarım. Ama şu mumların kapatılmasını da beklerim kırılırsa. XC'den short almamın sebebi bu. İndikatörler tarafına baktığımızda da aslında çok böyle kötü bir görüntü yok. Lakin bezdiriyor. Yani biraz daha böyle şu yeşil alanın yükselerek gitmesini görmek gerekiyordu yani. Çok yatay gitmiş. Ki kırarsa da demiştim, long alırım demiştim. Yani XC'ne de öyle bir durum söz konusuydu. Bakınız, yani bir şeyleri bekliyor gibi. Belki kıracak, patır patır yükselecek. Ha, belki kıramayacak, çatır çutur düşecek yani. Öyle bir durum söz konusu. XCN biraz kritik. Takip ediyorum ama XCN'ydi. Diğer ürünüm W. Son iki ürünüm kaldı. Çete dönüyorum. Serkan Hocam'ın ürünlerini değerlendirelim. W. W güzel bir atak gerçekte. Yani W'da artık bu bölgeler yeni dip seviyemiz diyebiliriz. Yani 1.618'i neredeyse çalıştırmış. Bakınız. Yani hatta altına fake out olarak da bırakmış şu bölgeyi. Lakin hocam W'da 0.1273 seviyesinin üzerine bir günlük mum kapanışı çok tatlı olur. Bunun üzerine bir mum kapanışı çok tatlı olur. Ondan sonra burada yatay görmemiz gerekir. Ondan sonra 0.16 seviyesine kadar bir yükseliş. Onun da kırılımıyla biz, yani bu üründe bu arkadaşla çok daha güzel görüntülerle karşılaşabiliriz. Keza şundan da bahsetmiştim. Bakınız. Şu kanaldan da bahsetmiştim. Bu kanal aynı şekilde takip edilebilir. Yani zaten kanal takibiyle birlikte bakınız çok çok cuk oturuyor ya bu kanal. Bu kanal çok cuk oturuyor. Yani kanal üst bandını kırmakla birlikte bu ürün güzel yükselişler yapar. Yani artık düşen trendini tamamen, düşen yapısını tamamen bozmuş. Artık yükselen bir döneme girmiş demek mümkün olur bu grafikte. Pros USD. Daha önce inceledim ben bu ürünü. Belki incelemişimdir. Bu üründe de hemen dikkatimi çeken şey şu. Hızlıca. Şuradaki yükselen trend yapısı dikkatimi çekiyor. Şöyle. Aynen. Yükselen trendi kesinlikle kaybetmemeli. Destek dirençlerine bakalım. Şurası destek. Şu desteği de kaybetmese iyidir. Bakınız aldığı tepkiler falan önemli bir destek bu seviye. Önemli bir destek. Akabinde önemli gördüğüm seviye neresi? Şu bölge 64 cent. Önemli bir seviye. Ondan sonrası $1 aynı zamanda psikolojik etki de yaratır. $1. Onun dışında şöyle bir düşen trendten bahsedebilir miyiz? Çok iğneli, bol iğneli bir yapısı var. Aslında şu düşen trend daha kıymetli bir düşen trend. Onu da kırmış ama hedeflerine gelmemiş. Ne yazık ki. Yani o yüzden böyle revize etmek daha doğru olacaktır. Kırarsa hedefleri de zaten bellidir. Yani şu seviyeler. Tekrardan görmek mümkün olur mu? Neden olmasın? Biraz projeye de bakmak lazım ama kesinlikle şu yükselen trendi aşağı yönlü kırmamalı. Belirleyici olacaktır. Yani kırarsa gideceği yerler, yani 10 sente çakılır yani diye düşünüyorum. Prosta da söyleyeceğim. Budur dostlar. Evet, hemen chat ekranıma
dönmüş olayım. Ercan Özmen, Bone hocam demiş. Bone lütfen. Bone bakalım. Peanut gelmiş. Peanut'a bakalım. Not alıyorum. Hocam W'de maliyeti yakın gelsin. Hatun'dan ayrılacağım mı? Aman hocam niye ayrılıyorsun? Çok çektim ormanda, bağda, bayırda, çadırda, spor salonunda, arabada, yer, uyu, yaşa. Of. Zaten ayrısın hocam şu an ya. Ciddi olmadığını düşünüyorum bu yorumlar. SNX bakalım. Hocam sence Türk borsalarına girilir mi? Her şey %30'a yakın düşmüş. Hayır, girilmez. Bence girilmez. Şu an için hiç girilmez. Türk borsalarından şu an çıkılma zamanı. Şu an hiç güven vermiyor bana. VLD mi? VLF mi? Trump'ın nasıl yazılıyor? VLD hocam. VLD. Trump'ın değil de Trump'ın topladığı ürünlerden bir tanesi VLD. World. VLF World Liberty Finance. O ürün daha çıkmadı. Hocam ön satışını daha yeni gerçekleşti de listelenmedi. VLD ayrı bir ürün. Yargı veriyor zaten cezayı. Operasyondan önce fena kaçmışlar yurt dışına. Her şey ispatlı, şahitli. Ekrem'i şikayet eden de belediyedeki CHP'liler. Olabilir hocam. Olabilir, mümkündür. Zaten onu ifade ettim. Yani bir ceza varsa yargılanması, o cezanın verilmesi gerekir. Yani ama bu tabii kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesinde gerçekleşmesi gerekir. Yani buradaki operasyonların çok hızlı bir şekilde gerçekleşme. Her şey niye üst üste yapıldı mesela? Yani bu terör işbirliği mevzusu daha önce belli değil miydi? Niye o zaman yani Cumhuriyet savcıları uydu mu o zaman? Niye hepsi toplu bir şekilde yapıldı? Toplu bir şekilde olması, Ekrem İmamoğlu üzerinde konuşuyorum yani. Siyasi bir hava yaratıyor. Yani ben AK Partili olsam böyle bir operasyon yapılmasını istemem. Yani şöyle bir durum söz konusu. Yani anca bir CHP'li yapmıştır yani. Eğer gerçekten siyasi bir operasyonsa. Çünkü bu Ekrem İmamoğlu'nu yüceltir, büyütür böyle bir operasyon. Çünkü o kadar siyasi bir hava var ki yani durumda. Ben adeta 2007-2008 Ergenekon balyoz kumpas davalarının başladığı şeklinde görüyorum yani. O nitelikte bir durum söz konusu şu an. Yani bu da tamamen siyasi bir hava katıyor. Bu dediğim gibi eğer gerçekten siyasi ise AK Parti kendi ayağını sıkıyor. AK Partili de değilim. Onu da söyleyeyim. CHP'li de değilim. Bir de A ve coin yazmıştım orada, bakalım. Tabii bakalım. Hocam Prus'un o yükselen trendi ve iğneleri daire aldırdı. Vay. Ama çakılma sinyali var. Evet haklısınız. Ben çıktım Prost'tan son yükselişinde tepeden. Kârda çıktıysanız hocam süper. Siz alacağınızı almışsınız hocam ya. Prost'tan. Daha ne istiyorsunuz? Yenge şimdi hem daire aldı, hem daireyi aldınız, hem o daireyi siz almıyor mu? Hocam orada sıkıntı var. Hocam BTTC coin'e bakar mısınız? Ben o coin'i çok seviyorum. Çok umutluyum. Hocam hiç bu coin'i çok sevmeyin. BTTC bakalım. Hiçbir coin'i çok sevmeyin. Yüzlerce ürün var. Yüzlerce token var. Hiçbir coin'e, token'a kesinlikle bağlanmayın. Bu hata yaptırır. Duygusal. Yani hiçbiri bizim babamızın yani malı değil. Anladınız mı? Korumamız gerekmiyor. Kendi malımız değil. Biz karımızı alırız çıkarız yani. O ürünün yatırımcısı olmak, o ürünün savunucusu olmak anlamını taşımıyor. Yani destekler kırılırsa satılır yani. Niye satmayayım? Hocam CHP konser festival zamanı geldim, organizasyonlar kaçınca bir kripto para çıkabilir mi?
Çıkarabilir hocam. Niye çıkarmasın? Herkes çıkartıyor. Niye onlar da çıkarmasın bir meme coin? Olur yani. Olmaz diye bir şey yok. Evet. Neler soruldu? Bone, Peanut, SNX, A ve BTTC soruldu. Onlara bakalım hızlıca. Hocam inşallah bir gün BTTC coin 1 dolar olur. Ben sabırlıyım, beklerim. Hocam siz sabırlısınız, beklersiniz de şimdi kaç dolar olduğunu bilmiyorum tabii ki ürünün. Ama yani ya olmazsa hiçbir zaman ya delist olursa ürün tamamen ne yapacağız yani? Öyle durumlar oluyor ki mesela satmak istiyorsunuz, yapmışsınız 10 bin dolarlık yatırım yapmışsınız ürüne. Ürün öyle bir çakılıyor ki çok beğeniyorsunuz, çok seviyorsunuz. Düşmüş %99,70 oranında düşmüş yani. Satmak istiyorsunuz ürünü. Satış işleminizin fiisini karşılayacak para kalmamış. Satışı bile gerçekleştiremiyorsunuz borsada. Yani hiçbir ürüne bağlanmamak lazım. Destek direnç. Destek direnç. Hocam inşallah delist olmaz diyelim ama kaç sene olsa beklerim bir gün mutlaka değerli. Doğru düşünce değil Timur hocam bu. Yani Bitcoin değil çünkü yani BTTC'den bahsediyoruz. BitTorrent token mu bu? BitTorrent miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bir ara hatta battı galiba bu ürün. Eğer oysa emin değilim. BTTC. Yanlış olmasın. Neyse bakalım. Bakalım. Grafiğime geçiyorum. Yine yazarsanız ürün incelemelerinden sonra chat ekranıma dönüş yapacağım. Evet. Bone USDT. Bone'de Shiba'nın gaz token'ı Shiba tarafından gelebilecek olumlu haberlerle yükseliş görebiliriz bu üründe de. Tabii şu düşen trend takibi önemli. Daha önce ifade etmiştim. Şuradaki 51 sentin kırılımı daha güvenli bir seviyeye taşır diye düşünüyorum bu ürünü. Keza biz 39 sent civarındaki direnç alanının bile direnç seviyesinin bile üstünde bir günlük mum kapanışı yapamamışız. Yani dolayısıyla fiyatın bir süre şöyle bir yatay seyretmesi muhtemeldir. Yani bu kadar uzun sürmeyebilir tabii ki de. Yapı itibariyle çizdim. Belki o kadar uzun bir süreçte yayılmayabilir ama yani şu alanlarda bir gideceği bir yapı olabilir bir süre. Peanut. Peanut yatırımcısı da çok var Türkiye'de ya. Ben hiç almadım. Peanut. Değerlendirmedim de sanırım işte Peanut'ı. Vadeli tarafta da değerlendirmedim diye hatırlıyorum. Peanut'a nereden bakıyorduk biz ya? Peanut USDT. Aynen buradan bakıyorduk herhalde. Aynen. Güzel. Peanut düşen trendini kırmış yukarı yönlü. Bu güzel mi? Güzel. Şurada bir ikili dip görüntüsü de var. Onu da kırmış aslında. Şöyle de alt zaman dilimlerine geçiş yapayım. Aynen şuradaki ikili dip yapısını da kırmış. Şu seviye bir retest gelmesi muhtemel. Retestle şuraya kadar bir retest gelirse üründe değerlendirme yapılabilir. Ama spot yapmam ben. Vadeli yaparım. Çok garanti bir noktaya da stopumu koyarım. Öyle giderim. Yani öyle bir durumda yani şuraya kadar, şuradaki iğne ucuna kadar bir hareket, bir yükseliş hareketi görmek muhtemel olur bu üründe. Çünkü ikili dip yapısını tamamlamış, trendini kırmış dostlar. Hem trendini kırmış hem boyun bölgesini kırmış. Yani formasyonun boyu kadar bir yükseliş beklenir. O yükseliş yeri de zaten önemli bir seviye dostlar. Aynı zamanda hem burası hem şuradaki e, iğnenin ucu. O iğnenin ucuna kadar %45'e yakın bir oranda kazanç potansiyeli sağlayabilir. Ufak bir ne görmem lazım benim? Bir retest hareketi görmem lazım ki işleme girebileyim.
Peanut tarafında. Ben şeyleri, meme coinleri spot olarak değerlendirmiyorum. CNX USD. CNX de güzel burada, yani saatlik grafiğine baktığında düşen yükselen tepe yükselen dip hareketlerine başlamış. Bu olumlu bir görüntü. Muhtemel yeni dip lokasyonu olduğunu işareti 74 sent seviyesine. CNX beklentim de çok yüksekti benim. Beklentimin yüksek olduğu ürünlerden bir tanesi. Ancak CNX tarafında yani alında çok fazla bir kilitli yapı yok, token yok. Ama şu an için çok da önemli bir destek alanında tutunduğunu görüyorum dostlar. Yani CNX önce bir 1.49 seviyesini yukarı yönlü kırsın. Daha sonrasında şuradaki düşen trendi kırdıktan sonra CNX'te yani güzel hareketler beklemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Yani en azından 1.13 seviyesini versin isterim yani. O da 47 dolarları yapıyor. Beklentim yüksek olan ürünlerden bir tanesiydi CNX ama ağında kitli tokenlara, kitli varlıkları arttırması gerekiyor biraz. CNX güzel, önemli bir seviyede. Değerlendirilebilecek bir seviyede. Yani buradan kademeli satış, kademeli alış stratejisi uygulayan, ki doğru stratejisi bence odur, bir trader için bir kademe daha değerlendirebileceği bir seviye olduğunu düşünüyorum CNX. Abi USDT şuradaki yükselen trendi kırmışız. Lakin şuradakinin üstündeyiz abi. Şunu takip etmek daha iyi. ABD önemli seviye. Destek seviyesi 153 dolar seviyesi. Üzerinde tutulması önemli. Kırılırsa biraz düşüş görürüz ABD'de. Onun dışında ABD zaten şuradaki majör trendini yukarı yönlü kırdıktan sonra zaten yani en azından tekrardan bir 570 dolar seviyesine kadar bir yükseliş hareketi gerçekleştirmeli. Ama öncelikli olarak yukarı yönlü kırması gereken seviyenin kesinlikle ben 230 dolar seviyesinin üstüne bir mum kapanışı, günlük mum kapanışı yapması gerektiğini düşünüyorum. En azından oraya kadar bir mum kapanışı yapsın. Bir yüksek tepe oluştursun ki yani evet burası yeni diptir diyebileyim. AV için. Ama zaten AV'de yatırımcısını çok üzecek ürünlerden bir tanesi değil diye düşünüyorum. Keza DeFi sektörüne yönelik büyük bir ilgi, alaka var. Amerika tarafında da böyle bir ilgi, alaka var. Piyasanın genelinde bir hareketlenme söz konusu olduğunda bu ürünün de DeFi sektöründeki oluşabilecek hype'tan en şiddetli şekilde yararlanacak ürünlerden bir tanesi olacağını düşünüyorum dostlar. Geçtim BTTC. USD BitTorrent, evet. Doğru hatırlıyorum. Bu zamanında battı. 2017'de bir battı bu. Hocam ne yazık ki iyi değil ya. Siz bu üründe 1 dolar mı bekliyorsunuz? Hocam yapmayın etmeyin, gözünüzü seveyim ya. Garanti veriyorum olmaz. Hiçbir zaman bu üründe 1 dolar bekliyorsunuz. Hocam yapmayın Allah aşkına. Yani onda 150 milyon X diyorsunuz hocam. İmkansız. Impossible. Mümkün değil. Ve iyi de değil yani. Şu an görüntü iyi de değil.
Şuradaki yükselen trend aşağı yönlü kırıldıktan sonra zaten şurada çıkmak gerekirmiş bu üründe. Ki destek seviyesinin de altında kırılım gerçekleşmiş. Bu üründe ilk etapta gelebilecek seviyeleri söyleyeyim. Yani tekrardan şu dibi gösterebilirler bu üründe diye düşünüyorum. Eğer gösterirse de zaten %46'lık bir yeniden düşüş. Yani bulunduğu bölgeden %46'lık bir düşüş daha görünür diye düşünüyorum. Hocam yani hakikaten duygusal bağlanmışsınız siz bu ürüne. Yani binlerce ürün var piyasada. Yani tutup da böyle bir üründe beklemeniz ve kaliteli ürün var yani. Hiç mantıklı bir hareket değil. Bu sadece bu ürün için geçerli değil. Bitcoin'e bile duygusal yaklaşmayın. Bitcoin'de de çıkacağız ya, yeri gelince çıkacağız. Tepe yaptığında ne yapacağım ben yani Bitcoin'e? Mezara götürecek halim yok. Satacağım bir yerde. Hocam yapmayın. Bu yani psikolojik yatırım psikolojisi noktasında yani biraz böyle destek almanız gerekebilir diye düşünüyorum hocam. Evet, şimdi chat ekranına dönüyorum soruları. Cevaplayalım. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Hocam inşallah bir gün BTTC coin 1 dolar olur. Ben sabırlıyım beklerim demiştiniz. Siz sabırlısınız. Sizin ömrünüz ne kadar yani 100 yaşına kadar yaşayacağınızı öngörürsek yine gelmez. Onun üstüne bir 10 nesil daha koyalım gene gelmez. 1 dolar bu ürün olmaz hocam. Hocam inşallah delist olmaz demiştiniz. Evet. İmkansız 1 dolar olması demiş Furkan hocam da. Evet. Hocam iyi yayınlar. Rife bakar mısın demiş. Ender gelişen Osasuna atakları. O nasıl isim ya? Bakalım. Rife bakalım. Vif. Not aldım. Hiçbir şey imkansız değildir Furkan hocam. İnşallah yükselir değil. Timur hocam. Yükselmez. O kadar yükselmez. BTTC garip bir grafik. İlk defa böyle bir grafik gördüm. Bozuk mu nedir? Yok bozuk değil hocam da. Yani iyi değil ya. Daha önce batmış bir üründü o. Ben 2017 yılından hatırlıyorum o ürünü. O zamanlar vardı. Bitcoin Kraliçesi diye bir YouTube kanalı vardı. O çok BitTorrent'in sitesi vardı. Orada stake falan yapıyordu. Ondan sonra oradaki stake'li yapılar falan çalındı mı? Bir şey mi oldu? Bir dolandırıcılık gibi bir şeyler oldu galiba. Ondan sonra o tamamen iptal oldu. Delist oldu. Tekrardan yeni bir ürün çıktı falan. Aynı isimde. Aynı ekip devam mı etti? Ne oldu onu bilmiyorum ama e, iyi bir ürün değil yani. Sadece hacimli düşük ama bana çok kazandırdı. Kazanabilirsiniz o. Hala kazandırabilir hocam. Ama 1 dolar beklenmesi bu üründe çok mantıklı değil. BTC dediğin fiyatı olan mı? BTC yakın çok değerli bir altcoin yatırım yapmanı tavsiye ederim ama sana kalmış. Yani şimdi yatırım yapmanı tavsiye ederim dedikten sonra sana kalmış demek çok değil hocam yani. Tavsiye etmeyin hiçbir ürünü. Sizi hukuksal manada zora sokar. 2021'de çıktı BTC Coin. 2017'de de vardı BTC. Las Vegas hocam. Bitcoin Ethereum rally yaparsa BTT Coin fiyatlanır mı? Fiyatlanır biraz hocam ama dediğiniz gibi değil. İsmim Semih bu arada. Hocam bu fiyat nasıl bir dolar olsun? 1,5 milyon kat olması lazım. Aynen. 150 milyon kat. Yanlış görmüyorum. Belki 1,5 milyondur. Ama her türlü zor. Hocam coin sorup kaçıyor insanlar. Çok tupitoş lollipop şekercik arkadaşlar. Ayıptır emeğe saygı ya lütfen demiş.
Ya canları sağ olsun, yapacak bir şey yok. Yani Süper Chat için de hedef de koymuştum. Kimse de atmamış. Sağ olsun. Canınız sağ olsun. O zaman söylemeyiz ürünü ya. Ne yapalım? İyi yayınlar hocam demiş Sonay Ceylan. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Çok zor bir ihtimal olabilir ama imkansız değil. Önemli olan sabırla beklemek. Bence bekleyen kazanır. Yani evet, sabırlı olmak önemli. Bekleyen kazanır, kesinlikle önemli ama doğru üründe bekleyen kazanır. Ama sizin dediğiniz üründe ben imkansız diyorum hocam. Hocam birazdan BTDC Coin'e bakacak değerli yorumları benim için önemli demiş. Yaptım yorumları. Timur imkansız. 1 dolar olması demek piyasa değerinin 975 trilyon dolar olması demek. Evet, evet. Altının değerini bile geçiyor. Altının piyasa değeri 15 trilyon dolar mı? 20 trilyon dolar mı? Yanlış ifade etmiş olmayayım. Hocam kripto borsada yüklü miktarda çekim yaparsak 150 milyon kadar bankadan bu parayı çektiğimizde bir sorunla karşılaştık. Hocam kripto borsada yüklü miktarda çekim yaparsak 150 milyon kadar bankadan bu parayı çektiğimizde bir sorunla karşılaşır mıyız? Karşılaşırsınız. Bunu bildirmeniz lazım. Kanıtlamanız lazım bu parayı. Yaptığınız trade'ler karşılığında mı oluştu? Bunu kanıtlamanız lazım. Kanıtladığınız takdirde herhangi bir sorun, sıkıntı olmaz. Ama çok ciddi, yüksek, hatta bunun 150 milyon TL falan çok uçuk bir rakam. 1 milyon TL'de bile sorun yaşanabilir. Belli limitleri var son yapılan şeylerle, yeni düzenlemelerle o limitler belirlendi. Belli bir limitlerin üzerinde kanıt sunmanız gerekiyor. Selam hocam demiş Prenses Rabia TV. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Peanut Rad bakar mısın demiş. Peanut'a baktım. Rad'a bakayım. Not aldım. Timurhan hocam demiş. Zararın çoksa buyur tabiatta yaşayan trader. Hiçbir coin'e bağlanma. Paranı al kaç, hata yapıyorsun. Paranı arttır demiş. Kesinlikle doğru hocam. Serkan hocam çok güzel özetlemiş. Ağzına sağlık. Las Vegas hocam, değerli yorumunuz için teşekkür ederim. Ben çok yatırdım, beklerim bir gün yükselir umarım hocam. Hacim düşük olması yükselmeyeceği anlamına gelmezdim. Hayır, gelmez, yükselir tabii ki, yükselebilir. Yani yükselmez demiyorum ben ürün. Tabii ki para da kazandırır. Kazandırmaz da demiyorum. Ama yani 1 dolar olmaz. İmkansız. İmkansız. 1 dolar olmaz. 1 dolar olur, şöyle olur. Yani ürün kontrat değiştirir, sayı azaltır. Ama sizin elinizde şu an mesela diyelim, tam yani sallıyorum rakamı, 1 milyon adet coin var. Yani kontrat değişimiyle birlikte o 1 milyon adet coin'i borsa alır. Otomatik borsalar artık o işlemleri yapabiliyorlar. Yerine yeni kontratın sağladığı ürünü verir. Yerine vereceği ürün de 1 milyon adet olmaz yani. Sayı azaltmış olur kontratına göre. Ne kadar olur diyelim? 10 tane olur. 10 tane olur artık. O zaman evet, 1 dolar belki görülebilir o zaman. Hocam 150 milyonu olan arkadaş ya ne işi var sinir stres piyasada, adam yaşamayı kilitliği bilmiyor sanki, ah para kimlere gidiyor, of demiş Serkan hocam. İçini dökmüş. Bu limitleri nereden öğrenebiliriz hocam? Nereden öğrenebiliriz? Bizim paylaşılmıştı aslında duyuru kanalımızda. Bu arada onu da söylemiş olayım. Sabitlenen yorumlarda mevcut. Duyuru kanalımızın linki, Telegram duyuru kanalımızın linki. Hemen onu atıyorum. Şöyle ki sorunuza cevap vereceğim. Şöyle hemen linki tekrardan ben paylaşmış olayım. O link önemli çünkü oradan atıyoruz biz. Orada paylaşmıştık hatta. Oraya biraz geri gidilirse o paylaşım bulunur. Geri gitmem lazım.
Şu an aklımda değil çünkü ne yazık ki. Evet, paylaştım dostlar. Chat'ten tekrardan paylaşayım. Telegram duyuru kanalımızın linkini. Kumarhaneye dönmüş kripto market için çok güzel kanal ismi Las Vegas. Hocam o yüzden değil. Las Vegas. Ee, ya evet, biraz o duruma döndü de kumarhane olarak görmemek lazım ya. Kumarhane eşittir kumarhanedir. Yani kripto eşittir kriptodur. Yatırım eşittir yatırımdır. Neden kanalımızın adı Vegas? Onu da söyleyeyim. Yanlış bir şey algılanmasın. Bizim bir ekip, tek değilim ben burada. Bir ekip bünyesinde yim işte ben de. Tabii kanalın tamamen yetkisi bana ait olmasına rağmen bir ekibimiz var. Kaliteli bir ekibimiz var. Yani Telegram duyuru kanalımızda haber atan arkadaşlarımız var. Serdar Hocam var. Şu an bir sağlık meselesiyle ilgili acil gelişen bir durumdan dolayı bir süreden beri aramızda değil, katılamıyor. Lakin onu da atlattıktan sonra onu da aramızda göreceğiz. Çok kıymetli hocamdır kendisi. Serdar Hoca da yine temel analiz tarafında çok kıymetli yorumları olan on-chain verili analizi noktasında bu piyasada eline su dökemeyecek kim yani birçok insan var. Yani birçok kişi eline su dökemez. Çok kıymetlidir. Keza yine başka arkadaşlarımız var. Emre arkadaşımız var. O da altcoin'lerin temel taraftaki haber akışlarını vesaire inceliyor. Altcoin'in temel analizini gerçekleştiriyor. Bizim isimlerimizin baş harfi Vegas. O yüzden Vegas. Öyle bir şey çıktı. Dedik yani o anki toplantıda, isim belirleme toplantımızda tam katılım sağlayan arkadaşların baş harfi Vegas oluşturuyordu. O da öyle bir şey çıktı şeyden. Las Vegas kuralım dedik. Kurduk ve bir büyüsü de olduğunu düşündük yani. Sonra biz bu isim belirledik. Sonradan belli oldu ki yani haberlerle birlikte 2025 Bitcoin konferansının olacağı yerde Las Vegas'mış. Biz dedik evet, güzel bir isim seçmiş olabiliriz. Bize şans getirir inşallah bu isim diye. Bu şekilde yani. Kumarhane olduğundan değil. Hocam bir ara altcoin'ler çok yükselmiş. Sonra coin'ler düşüyor. Sonra tekrar yükseliyor. Hep böyle mi olacak? Önüne rakam atacak diyoruz. Sonra diye düşüyor. Hep böyle mi olacak? Hep böyle olacak hocam. Hep böyle olacak. Yükselecek, düşecek. Böyle olması lazım zaten. Birileri kazanacak, birileri kaybedecek. Birileri kazanacak, birileri kaybedecek. Yani başka türlü bu piyasanın ilerlemesi mümkün değil zaten. Serkan'a bilmeden yorum yapma. Ben o paranın 5 katını kaybettim demiş. Ciddi olamazsınız ya. Hocam gerçekten mi? Çok ciddi paralar bunlar. Hocam dandik bir coin'de balina olmak için kaç para lazım tahmini? Dandik coin'de balina olmak için yani bir 10 bin dolarla hareket ettirirsiniz ya. 10 bin dolar. Bu arada burada kaldı. Onu da şimdi Bitcoin'e çevireyim. O 85 bin doları da kırmış galiba. Bitcoin arkadaş. Güzel. Kırsın. İyidir. İyidir. Yükselsin. Evet, şöyle Bitcoin'de kalsın ekranımızda. Doğru doğru. Evet, doğru hocam, doğru. Hocam ben de ikinize katılayım mı? Bilgisayar mühendisi, uluslararası ilişkiler, siyaset mezunuyum. Ekonomi okudum. Voltron'u oluştururuz ekip olup da. Niye olmasın hocam? Yani öyle bir talep varsa ben tanışırız, konuşuruz. Diğer ekip arkadaşlarım da müsaade ederse tek yetkin değilim bu noktada. Herkesin bir kişi dahi çekinceli olsa hep o şekilde yaklaştık ekipte. Bir kişi dahi reddetse demiyorum. Çekinceli dahi olsa meseleyle ilişkin tamamen reddettik. Yani iptal ettik yani. Herkesin hemfikir olması gerekiyor. Ekibimiz bu şekilde ilerliyor. O yüzden çok daha böyle garanti, sağlam, emin adımlarla
ilerliyoruz. Böyle bir talep geldi siz tarafından. Ben iletirim talebinizi. Ama tanışmamız lazım öncesinde. BTT Coin güzel ya, kalsın böyle, mutlu oluyorum. Ne güzel grafik. Yok hocam, hiç de güzel bir grafik yok. Tabii ki işin şakası biraz da. Elbette ki teknik ve temel analizin sağlamsa başarı sağlamak kuvvetli muhtemel. Kesinlikle. Yanlış anlamayın. Kanalı yeni gördüm ve bu çağrışımı yaptı bende istemsizce. Yok, yapabilir hocam ya. Sıkıntı yok. Yanlış anlaşılacak bir şey yok hocam. Ya eleştiri de yapabilirsiniz aynı zamanda. Hiç beğenmedim diye böyle isim mi olur da diyebilirsiniz. Yani küfür olmadığı sürece, hakaret olmadığı sürece yapacak olduğunuz her türlü en ağır eleştiriyi dahi biz burada okuyoruz, değerlendiriyoruz, dikkat gösteriyoruz. Onun cevabında varsa cevabımız veriyoruz. Yoksa da belki çok kıymetli bir şey söylediniz. Onu da dikkate alır, ona göre hareket ederiz yani. O yüzden her eleştiri kabulümüzdür. Yeter ki hakaret ve küfür olmasın. Hocam ama altcoin'ler önüne rakam atar, düşmeyebilir. Bu da bir ihtimal. Önüne nasıl rakam atsın ki? Ben anlayamadım. Yani kontrat değiştirirse mümkündür. Ama bu sizi bağlamaz yani. Siz oradaki yani kontrat değişimiyle birlikte belki üründe birleşme olur. Mesela diyelim 10.000 tane BTDC bir BTDC'ye eşit şekilde yeni bir kontrat yaparlar. Siz yine elinizdeki varlık değişmez ki burada. Şimdi şaka mı yapıyorsun? Ciddi misin anlamadım ama ciddiysen BT'de bir doğru olmayacak. Birinden duyduysan duyduğun kişi ya hiçbir şey bilmiyor ya da dolandırıcı. Altcoin'ler $1 olur, uçabilir. Yok hocam. Yok. Yok. Timur hocam yok. Gerçekten yok. Yani tüm samimiyetimle söylüyorum. Timur hocam tüm samimiyetimle söylüyorum. Öyle bir şey yok. Yani olmak zorunda değil. Ki 150 milyon X'ten bahsediyoruz. Mümkün değil. Altının market cap'ini bile geçen bir yapı. Mümkün değil. İmkansız. Öyle bir şey beklemeyin hocam. 150 milyonun 5 katını kaybettim. Diğer arkadaş belli de şaka yapıyordu. Ciddi ise gazoz kapağı alıp yatırım yapmalı bence. Çok ciddi kayıp kaybetti. Yani insan ciddiye almaz tavsiyelerini bile demiş. Yani 1 milyar TL gibi 1 milyar TL'ye yaklaşan bir para oluyor. TL olarak şey yapıyorum yani, dolar olarak düşünmüyorum. Çünkü para çekme mevzusu geçti. TL bazında değerlendiriyorum. 150 milyon TL'nin 5 katı ne yapıyor? 750 milyon TL mi yapıyor? Çok ciddi para. Yani kaybedilmiş olabilir sonuçta, yani kaybedilebilir. Ama yatırımla mı kaybedildi? Yoksa mesela deprem oldu. Yani geçtiğimiz senelerde. Yani üzücü bir deprem yaşadık biz. Ciddi bir şekilde evleri olan bir insan ciddi derecede paralar kaybetmiş olabilir. Kaybedildi. Yani insanlar tüm birikimleri, hayatlarını kaybettiler. Para da kaybedebilirler yani. Yok, ben araştırayım, bir gün olur ama beklemek lazım. Timur hocam, bak dikkatli dinleyin. Yani sizi bu yanlıştan döndürmemiz lazım. Bak şu anki söyleyeceklerimi Timur hocam çok dikkatli dinleyin. Size söylüyorum. Timur hocam. Dinliyor musunuz? Teyit alayım. Hocam siz hangi şehirde yaşıyorsunuz demiş Sona Ceylan. Ben Hollanda'dayım. Hollanda'nın Hoorn şehrindeyim şu an. Ben Türkiye'de yaşamıyorum. Hollanda'dayım. Hocam siz olduğunu peki yapar mıydınız? Yapmazdım. Yapmazdım. Hocam yayın sonrası size mesaj atayım. İrtibat numarası alayım, konuşalım. Hangi konuda hocam? Sona hocam. Hangi konuda konuşmak istiyorsunuz? Her şey konusunda, tamam. Tamam. O konuyu araştırmam lazım. Yoksa Telegram'dan şey yapalım. Konuşuruz. Kriptoda marjinde kaybettim demiş. Allah Allah, 750 milyon lira mı hocam? Niye o kadar ciddi bir yatırım yaptınız ki? Timur hocam. Bakın şu anki söyleyeceklerim
Tamamen size. Ürün elinizde diyelim, az önce örnek verdim. 100 milyon adet BTTC coin var. Örnek veriyorum. Elinizde 100 milyon adet, hatta şu ekranıma geçeyim. Şurada anlatayım. Şöyle boş bir alan. Şurada. Elinizde 100 milyon adet BTTC var diyelim. Şu anki bu ürünün fiyatı 0.000000007 sanırım, doğru mu yazdım sıfırları? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sanırım böyle bir şey. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani elinizdeki ürünler şu an için 70 dolar falan yapıyor. 100 milyon BTTC bu fiyattayken 70 dolar falan yapıyor. Sizin böyle bir ürünü, fiyatının böyle bir olan bir ürünü 1 dolar olacak beklentisiyle yatırım kararı vermiş olmanız demek, sizin 100 milyon dolar para kazanacağınız, yani 70 dolarınızı 100 milyon dolar yapacağınız bir yatırım beklentisine girmiş olmanız demek. Yani siz oradan bu hesaba göre bölü 70, 1 milyon 428.571 x, yani kabataslak 1.45 milyon x bir kazanç potansiyelinden bahsediyorsunuz. Yani böyle bir şey mümkün değil. İmkansız. Ürün 1 dolar olur mu? BTTC 1 dolar olur mu? Olabilir. Nasıl olabilir? Şöyle olabilir. Onu da söyleyeyim. Şöyle olabilir. Ürün kontrat değiştirir. Proje kontrat değiştirir. Der ki ben çok adet ürünüm var. Ben maksimum arzımı kısıtlıyorum. Ürün birleşimine gidiyorum. Der ki ben 100 bin adet BTTC'yi 1 BTTC olacak şekilde revize ettim. Yeni kontrat gittim. Yani sizin 100 milyon adet ürününüz varken borsada otomatik değişimler yapılır. Yeni kontrata göre yeni token size gönderilir. Borsa otomatik değişim yapar. 100 milyon adet BTC'yi sizden alır. Onun yerine size 100 BTTC gönderir. 100 BTTC gönderir. Bu şekilde ürün 1 dolar olur. Zaten bu şekilde olduğu takdirde sizin 70 dolarınız da 100 dolar olur. %30 kazanırsınız. Durum bundan ibaret. Böyle olur. Onun dışında siz 1.45 milyon x kazanamazsınız. Mümkün değil. Ürün bu fiyattayken o fiyata yükselmez. Timur Hocam, umarım anlaşılmıştır. Hiçbir ürüne duygusal yaklaşmayın. Çok samimiyetimle söylediğim bir cümledir bu. Hiçbir ürüne duygusal yaklaşmayın. Binlerce ürün var. Mecbur değilsiniz. Bir ürüne takılıp kalmakta mecbur değilsiniz. Evet. Evet, onu okumuştum. Timurhan Hocam, sanat güneşimiz ruhu şad olsun. Zeki Müren beyefendi tekrar dünyaya gelirse okuyun 1 dolar olur. Yani siz ümit etmeye devam etmeyin ya hocam. Yani edin demişsiniz de yani para kaybettir. Ben kimsenin para kaybetmesini istemiyorum. Yani bizim takipçilerimizin para kaybetmesini istemiyorum burada. Umut fakirin ekmeğidir, trader'ın duasıdır demiş. Hayır, farklı bir konu demiş. Yazarsanız şey yaparım hocam. Cevaplarım. Duyuru kanalımıza gelin. Orada ben Sonay Ceylan diye bir haberin altına yorum yapın. Oradan ben size ulaşırım Telegram'dan. Hocam BTTC'nin tahtacısı ilanmıştı.
Mesut Kızılarslan. Hocam pazartesi ne olacak sizce? Birkaç aya mega boğa gibi bir beklentim yok. İşin açığı bir yükselme yaşasak da ileriki günlerde tekrar bizlere altlardan bir alım fırsatı gelecek mi? BTC 80 binde görür müyüz? Bitcoin analizimi yayının başında gerçekleştirdim. Lakin şöyle kısaca tekrar etmiş olayım. Yani ben kırılıma bakıyorum. Şuradaki kırılıma. 4 saatlik grafikte. Yani bu kırılım aşağı yönlü, şuradaki trend aşağı yönlü gerçekleşirse şöyle bir hareket gelebilir. 70 bin dolara kadar bir beklentim hala devam ediyor. Burada şiddetli bir likidasyon var. Ancak temel tarafta IMF'in e, yani Bitcoin'i dijital altın olarak tanımlaması büyük bir etki yaratacaktır. Yani kırılımın yukarı yönlü gelmesi de muhtemeldir. 92 bin dolar seviyesi önemli bir direnç alanı. Ama ben Bitcoin'de yani şu an için yani kısa dönem olarak baktığımda bir ayı döneminde olduğumuzu düşünsem de 2025 Boğa Tepesi'ni yaptığını düşünmüyorum kesinlikle. Onda on-chain veri analizini gerçekleştirdiğim kısımda ayrıntılı bir şekilde aktardım. Evet. Şöyle tekrardan chat ekranıma dönüş yapayım. Hocam TIA bakabilir misiniz? TIA'yı da not alayım. Hangi ürünler sorulmuştu? VIF soruldu. RAT soruldu. VIF, RAT ve TIA soruldu. Şu an TIA'yı da not aldım. Hocam GB Coin 0.25 cent rally'de tekrardan gelir mi? Size zahmet bakabilir misiniz? GB bakalım. GB 0.25 rally'de gelir mi tekrardan? 0.25 gelir mi? Not alayım. Bakalım. Arkadaş bir 150 milyon daha nasıl kaybedilir? Fikir verecektir belki de. Halen inanası gelmiyor insanın. Yani bu piyasanın insanı değil dostumuz. Belli yetenek yok. Kaybetmesine gerek yok. İnat edip bence. Demiş Serkan hocam. Evet yani 750 milyon dolar para çok, milyon TL para çok ciddi bir para. Yani marjinde kaybedildiyse yatırım stratejisi noktasında bir takım şeyler değiştirilmeli. Rica ederim hocam. Mesut hocam rica ederim. Evet, sorulan soruları yavaş yavaş incelemeye başlayayım. Zaten 4 ürün soruldu şimdilik. Onlara bakalım. O arada siz de chat ekranında yazmaya devam ederseniz ürün incelemelerime devam yine ederim. Sorduğunuz sorular kapsamında dostlar. Evet, yalnız bir yayınımı kontrol edeceğim müsaadenizle. Evet. Bir sorun, sıkıntı, aksaklık meydana gelmesin. Tamamdır. Geçtim chat ekranıma. Ömer hocam yazmış da ona bir hemen cevap vereyim. Ömer hocamdan haberin teyidini istemiştim. Habercimiz kendisi. Hocam yayındayım. Cevap veremiyorum diyeyim. Heh, tamam, onu da cevap vermiş olduk öyle. Tamam. Şimdi ekranıma geçebilirim. Ne soruldu? Önce VIF soruldu. VIF'e bakalım. VIF USD. Nereden bakalım? Burada bir grafiğimiz yok. Binance'den bakalım. Ben VIF'e bakmamış mıyım ya? Ha, bakmışım. Bakmışım. Bakınız, yükselmek için ne görmemiz lazım? Şöyle bir dönüş görüntüsü görmemiz lazım demişim. Lakin tekrardan alçak tip hareketi gerçekleştirmiş. Yani 1.618'e kadar düşmüş arkadaş. Yani 1.618 bir şekilde fiyatı çekiyor dostlar.
bir şekilde fiyatı çekiyor. 1.618'e kadar düşüş gerçekleştirmiş. Yani ne yapmak lazım? Bunun aynısını alıp ops, o değil. Geri. Şu yapının aynısı şurada olmalı. Üründe bir dönüş görüntüsü görmek istersek bu yapının aynısını burada görmeliyiz. Vivcoin'de. Şu an için dönüş sinyali var mı? Ne yazık ki yok. Ne yazık ki yok. Yani böyle bir yapı oluşturacak ki ürün döndü diyebilirim. Keza bir yani 70 cent yukarı yönlü kırılsın ki burası yeni dip diyebilirim Vivcoin'de. Evet. Diğer ürünüm RAT. RAT ben de bir ara almıştım. Değerlendirme yapmıştım RAT Coin'de. Ama maliyetim çok yüksek benim RAT Coin'de. Tabii zararım çok ciddi bir zararım var. Ama çok düşük bir miktar yaptığım için yatırımımı öyle tutuyorum hala. Evet dostlar haber geldi. IMF tarafındaki mevzu söylentiymiş. Net bir haber değilmiş. Yani bu söylentinin netleşmesi durumunda Bitcoin üzerinde çok şiddetli hareketler görmemiz muhtemeldir dostlar. RAT tarafında şöyle bir Wolf dalgası yapısı görülüyor dostlar. Evet. Şu bölgede tutulması gerekir. Bir dönüş görüntüsü yapmış mı? Şunları kaldıracağım. Grafiğim karıştırmasın. Destek direnç olarak bir analiz etmeye çalışacağım. Evet. Şu bölge bir direnç alanı. Direnç seviyesi. Onun dışında şu bölge bir direnç seviyesi. Şunu da kaldırayım kafa karıştırmasın. Hatta şunu da kaldırayım. Daha net bir görüntü oluşturalım. Şöyle bir durum. Eğer bir dönüş görüntüsü olmazsa şunu da işaretleyeyim. Şu seviyede işaretleyeyim. 1.618 seviyesi. Fibonacci'mi kaldırdım. Eğer bir dönüş görüntüsü buradan itibaren görmezsek yani nasıl bir görüntü? Yani burasını bakın yüksek dip yapmazsa yüksek dip yapması demek yeni bir yükselen yüksek tepe yapmış olması gerektir. Aynı zamanda şu seviyenin üstüne yeni bir yüksek tepe yapması gerekir. Belki şuraya bir düşüş gelir, düzeltme gelir. Böyle bir hareket yapmadığı sürece bizim bu ürünü 49 cent civarında görmemiz muhtemeldir dostlar. Böyle bir hareket yapacak ki biz bu üründe yükselen bir yapı öngörebilelim. Daha doğrusu yani daha güvenlisi diyeyim. Şuradaki düşen trendin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte daha güvenli bir alana geçmemiz mümkündür dostlar. Şu an için ne yazık ki ürün iyi bir seviyede değil. Ratcoin. Belli şeyleri görmemiz gerekiyor. Şu an için değerlendirilebilecek bir seviyede olduğunu düşünmüyorum. Görüntüler itibariyle öyle bir yapı bana sunmuyor. Geçtim TIA. TIA USDT. TIA'dan da yatırımı var bir miktar. Ama bu da küçük bir miktar. TIA bakın bir dönüşe yönelik bir kıpırdanması var TIA'nın. Yani bakın şuradaki dibi tekrardan korumuş bir eşit tip yapmış. Yani şuradaki görüntü görmemiz lazım. Yani şurada tekrardan çizeyim. Şuraya taşıyayım. Yani şu görüntüyü görmemiz lazım. Yani burada şu yapıyı, şu ikili dip var dememiz için
şu seviyenin kırılması lazım. Yani 4.30 seviyesi kırılacak ve retest yapacak ki biz trendimize bir temas gerçekleştirelim. Trend teması da yaklaşık 6.75 seviyesi. Bu seviyelerde yukarı yönlü kırılırsa zaten bu üründe güzel yükseliş hareketleri başlatır diyebiliriz. Haberin olayı şöyleymiş dostlar. Şu an yazıldı. Bazı kaynaklar onayladı diyor şeklinde ifade etmiş Ömer Hocam. Bazıları da henüz net değil. Böyle bir plan var diyormuş bazı kaynaklarda. Yani bu olayda nedir? IMF'in Bitcoin'i dijital altın olarak nitelemesi meselesi. Geçtim. GB USDT. Sadece iki borsada mı var bu? Eğer hocam bu ürün geçmişte delist edildiyse majör Tier 1 dediğimiz borsalar tarafından delist edildiyse gelmez o seviyeye tekrardan. Hocam bu ne ya? Grafik yok yani, böyle bir yapı yok. Sürekli düşen. Girmeyin yani, böyle bir şeyse buysa yani yok. Uzak durun. Girmeyin buna. Ya da yanlış ürüne mi bakıyorum? GB USD diyelim. Bu da değil. GB USD. Hocam yani eğer ürün buysa yok. Cevabınız hayır. Sorunuzun cevabı hayır olacak yani. Ya değerlendirecek bir şey de yok yani burada. Neyin değerlendir yani, vahşet. Tekrardan geçtim Bitcoin grafiğime. Böyle saatlik görüntüde takip edelim. Nerede kalmıştık? Hocam ben Ukrayna savaş mağduru Türk vatandaşıyım. Geçmiş olsun hocam. Buraya geldiğimde 2000 dolarım vardı. Spot ile harika strateji ve işlerle bir daire aldım ve birikim yaptım. Süpersiniz hocam. Ben coinlere bağlanmam, paraya bakarım. Kesinlikle öyle. Doğru. Hocam Action Coin nerede tepki alır, bir analizler misiniz? Bakalım. Aksiyon. Mesut Kızılan sen demiş ki hocam bu mega boğada L1, L2 ve yapay zeka projeleri öne çıkacağından bahsediliyor. Tabii ki ben bir coin arz piyasa hakimiyeti ve market cap'ine bakıyorum. Sizin düşünceniz önemli demiş. Evet, öne çıkabilir. Yani Layer 1, Layer 2 ve yapay zeka yani önemli kategorilerden, gördüğüm kategoriler. Benim de bu ürünlerde zaten yatırımlarım var. Yapay zeka, özellikle Layer 2 ve yapay zeka noktasında önemli yatırımlarım var. Keza Layer 1 tarafında da yatırımlarım var. AVAX gibi vesaire gibi ürünlerde. Yani öne çıkabilir. Lakin sadece bunlar olmaz diye düşünüyorum. Aynı zamanda GameFi de öne çıkabilir. DeFi çok önemli. DeFi sektörü çok önemli. Sanal programı çok önemli. Hayırdır, bir tartışma mı var? Tartışmayın dostlar. Sanki bir tartışma var.
Genel olarak çoğu yayıncıda gördüğüm genel hata alçalan ya da yükselen range çizimleri genelde hatalı oluyor. Birçok küçük yatırımcının kaybetmesine neden oluyor. Etkinin bu durum olduğunu düşünüyorum demiş. Yani şöyle, hatalı çizilebilir tabii ki. Önemli olan tabii mevcut yapmış olduğunuz çizimde mesela şöyle yapıyorum ben. Yani o çizgiyi oraya çiziyorsunuz diye e, oradan dönecek anlamını taşımaz hiçbir şekilde. Yani risk yönetimi şu şekilde olur. Mesela şöyle bir çizgi çizmişim ya ben. Yani yükselen bir trend var şurada diyelim. Diyelim şu yükselen trend aşağı yönlü kırıldı. Şöyle kırıldı. Bu kırılımda benim burada işleme girmem lazım. Retestini de yaptı. O retestinde benim işleme girmem lazım. Gider düşer. Mesela stopumu nereye koyarım? Burada. Stopumu da şurada seviye belirlerim. Alt zaman dilimlerini açarım. Mesele burada stop koymamak. Hata yaptıran, para kaybettiren unsur stop koymamak. Stopumu da nereye koyarım? Hangi seviye önemli? Şu seviyeye bakalım. Aynen şu seviye önemli bir seviye. Şu seviyeye stop koyarım. Yani şuradan işleme girdim diyelim. Yani %1 yukarısına stop koyarım. İşlemi kaç x açtıysam mesela 10x açtım %10 stop koyarım. Öyle ifade. Veya 1x açtım işlemi %1 yukarısına stop koyarım. İşlem gelir gelmez. Beni stop da edebilir burada. Önemli değil. Ama stop edecekse benim stop olabilmem önemli. Stop olamıyorsam ben işlemleri stop etmeyi başaramıyorsam ben zarar yazarım zaten. Bütün işlemlerde para kaybederim. Yani burada hatalı çizimlerden ziyade para kaybettiren şey yanlış yönetim. İşlemleri yanlış yönetim. Ve burada mesela diyelim işlem geldi. Buraya kadar geldi, düştü. Mesela buraya kadar geldi. Hedef ne? Birinci hedef bu. Burada kesinlikle kar almak gerekir. Siz böyle bir yapının hedefini şöyle verebilirsiniz. Boyu kadar verebilirsiniz. Kırılımdan sonra boyu kadar dersiniz. Hedefi bunun 78 bin dolar diyebilirsiniz mesela. Pardon, 76 bin dolar diyebilirsiniz. Ama siz ilk trend temas noktasını şuraya kadar geldiğinde işlemi kapatamıyorsanız, işlemden kar alıp stopunuzu girişe çekemiyorsanız siz yine para kaybedersiniz uzun vadede. Bazı işlemlerde tek seferde hedefiniz gelebilir. Yani tamamını o hedefte kapatabilirsiniz ama sizin belli periyotlarda işlemi kapatabilmeniz lazım. Sizin yani bir miktarıyla işleme girdiğiniz bir miktarla hedefe doğru ilerlemeniz gerekiyor. Ve stop yani siz bu ya böyle bir yapı çizdiniz. Siz böyle bir yapının öngördüğü formasyon hedefi bu olabilir ama siz o yapıyı gördünüz diye market o yapıya göre hareket edecek diye bir şey söz konusu değil. Hiçbirimiz marketi yönetecek güçte değiliz burada. O yüzden stop loss'un önemi zaten odur. Belli oranda stop loss nedir biliyor musunuz dostlar? Cüzdan kontrolünü bana verir. Kaybedeceğim miktarı benim belirlememe sebep olur. Yani eğer siz kaybedeceğiniz miktarı, piyasada kaybedeceğiniz miktarın belirlenmesini e, kendi inisiyatifinize değil de markete bırakıyorsanız market sizden o paranın büyük çoğunluğunu alır. Hiç affetmez. O yüzden kendi cüzdan kontrolünüzü kendi elinizde tutun. O da stopla olur. Dostlar tartışmayın. Tartışmayı vermeyeceğim. GB Coin MaxC'de var hocam demiş. GB Coin'e bakalım. Yani belki yanlış ürüne bakmıştım. GB USD. Yani MaxC'de bakıyorum. Yok hocam uzak dur. Aman diyeyim. Aman diyeyim böyle bir grafik mi var yani? Yok yani uzak dur. Cevabım net gelmez. Yani sürekli düşmüş ürün yani. Bir şey yapmamış. Bir grafik de yok. Yani 25 sente gelmesi demek bu ürünün de
Bu büyük ihtimal delist oldu. Bu üründe ne yapıyor? Ne gerekiyor? 10.000x falan yapması gerekiyor. Yakacağım. Yak. Maalesef. Form USDT short bakabilir misiniz? Tuan Keeper. Form USDT not alıyorum. Form short. Seyfettin Fırat. Hocam Ether fee'de de yükselme bekliyorum. Yorum yapabilir misiniz? Ether fee'de evet yükselme olacaktır. Ether fee ile Lido birlikte hareket edebilir diye düşünüyorum ben de. O da tabii şeyle alakalı, bahsettim zaten bu yayında da bahsettim. Ethereum staking, Ethereum ETF'lerindeki staking açılırsa Ether fee ile Lido'da yükseliş bekliyorum ben de. Bu arada ekranımı değiştireyim. Yani böyle kalmasın. Yine Bitcoin'e geçelim şurada. Ethereum ETF'lerindeki staking özelliği kabul edilirse SEC tarafından, yani Lido, Etherfi gibi Ethereum Staker projeleri güzel yükselişler sağlar diye düşünüyorum dostlar. Sonay hocam şu Peanut 12'ye vurdur be. DYDX yorumun nedir? İnceleyebilir misin hocam demiş Mustafa. DYDX de kaliteli projelerden bir tanesi. Benim de yatırım yaptığım projelerden bir tanesi ama o da SNX'te olan durum onda da mevcut ve DYDX'in bir miktarda şeyi de var. Enflasyon da var. Etherfi'de de bir miktar enflasyon var, onu da söyleyeyim. LDO'yu o yüzden daha avantajlı görüyorum Etherfi'ye göre. Ama ikisi de yükselir. Etherfi de yükselir, LDO da yükselir. DYDX de önemli, sevdiğim projelerden bir tanesi. Yatırım yapmıştım ama artık beklentim, yani zararına sattım DYDX'i. Yani bu kadar bezdirmemeliydi diye düşündüm. Zararına sattım DYDX'lerimi. Ama teknik olarak inceleriz yine. Furkan Stone Group demiş. İnceleyeceğim. Hocam her şey için teşekkür ederim. Biraz işlerim var. Beğenimi yaptım. Abone oldum. Görüşmek üzere demiş Mesut Kızılaslan. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hocam bu yaz motor alıp sahil kenarlarında gezip dolaşıp tatil yapıp çadırda piyasada işlemler yapıp yaşamak istiyorum. Yaz sonu Cici evime gelirim. Hayat kısa, yaşamak lazım. Kesinlikle öyle hocam yani. Kesinlikle öyle. Yani ben de benzer şeyler istiyorum diyebilirim yani. Aynı bakıyoruz. Hemen geçeyim. Bir yayınımı kontrol edeyim. Dostlar bu arada tekrar hatırlatayım. Katıl butonumuz aktif oldu. Önümüzdeki zamanlarda tabii katıl butonuna özel şeyler de yayınlarda yapacağız. Uygun görüyorsanız, takdir buluyorsanız, görüyorsunuz yani. Takdir ediyorsanız bizi, tabii katıl butonuna sizler de basabilirsiniz. Ama burada yayınlar, herkese açık yayınlarımız tabii ki sürekli devam edecek. Orada bir sorun, sıkıntı yok dostlar. O yüzden eğer bir teşekkür etmek isterseniz aynı zamanda basabilirsiniz tabii ki. Karar sizindir diyelim. Grafiğime geçtim. Auction. Nasıl okunur bu da bilmiyorum ama auction mı okunur? Auction mı okunur? Nasıl okunur? USD. Oo, ne yapmış bu? Niye düşmüş bu? Bu kadar. Haberim var. Delisti falan mı var bunun? Kilit açılımı var. Nesi var bu? İyi düşmemiş ya. Bu kötü düşmüş. Ha ama öncesinde de tamam, şimdi oldu. Düzeltmesini yapıyor. Yükselişin düzeltmesini yapıyor.
Yani zaten şuradaki trend kırılımıyla birlikte neredeyse trend retesti olmuş da diyebiliriz. Şuradaki seviyemiz önemli bir destek seviyesi. Şu seviye önemli destek seviyesi ama artık direnç de olabilir. Keza şurayı alan olarak belirlemek daha doğru. Çünkü altında da minor alanlar mevcut gördüğüm kadarıyla. Şu alan evet. Şöyle daha iyi oldu. Şöyle daha iyi oldu. Şu alan bir destek seviyesi konumunda şu an için. Bakalım nereden dönüş yapabilir. 0.5 0.618'e kadar bir geri çekilme muhtemel olabilir dostlar. Yani buradan dönüş yapması beklenir. Ama zaten ürün çok böyle şiddetli yükselmiş. Onun düzeltmesini yapıyor şu an için. Şuna bakacağım. Bir saniye. Şunu kapatayım. 1.13 seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleşmiş. 1.13 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamamış ne yazık ki. Yani bakınız yani zaten e, Fibonacci seviyelerine baktığımızda her biri aynı zamanda bir direnç seviyesidir. O direncin üzerinde iğne kaldıysa hatta hareket oradan çıkmak gerekebilir dostlar. Oradan çıkmak gerekebilir. Ki günlük grafikte inceliyoruz yani. Eğer günlük kapanış gerçekleştiyse geri çekilme olsa bile bir ufak düzeltme olası bir ufak düzeltme ihtimali artar. Belki o zaman ufak bir satış yapılabilir, kalanla birlikte devam edilmesi gerekebilir veya iş süren stop şeklinde uygulanabilir. Ama onun dışında buradan yatırım yapmış birisi için de yani şiddetli bir düşüş. Yani %65'lik bir düşüş yani. Grafik üzerinde küçük görünüyor ama önemli bir düşüş. O yüzden direnç noktalarında satın alma işlemi kesinlikle gerçekleştirmeyin dostlar. Destekte satın alır. Dirençte satılır. Form USDT.perp vadeli de soruldu. Short olarak soruldu. Hocam yeni bu ürün. Çok yeni. Çok yeni. Çok yeni. Yine bir şeyler söylemeye çalışayım. 2.22 zaten burada da oraya gelmemiş. Gelir mi bilmem. Gelirse oradan bir short denenebilir. Daha eski grafiği var mı bunun ya? Yok yeni ürün bu. Umarım aynı ürün değildir Maxçe'de baktığımda. 2.03 Maxçe'de ne diyor? 2.02 aynı ürün. Bu ürün büyük ihtimal kontrat değiştirdi. Ama çok tuhaf hareketleri yapmış geçmişte. Ya da bir hata var grafikte o da olabilir. Coin'den bakalım. Yok bu başka bir ürün. Ürün bu. Büyük ihtimal. Zaten birçok borsada zaten borsalar artık yamyam oldu. Bir ürün hype yapmasın hemen Perp'ün her şeyini listeliyorlar. Eskiden bir kaliteye falan bakarlardı. Şimdi hiç. Hocam yani short olarak düşünülüyorsa
Ya 1.618 seviyesini teması beklensin. Short işlem için daha mantıklı olur. Şöyle daha iyi. Şöyle daha iyi. Yani 2.22 seviyesi beklenebilir. Tabii üstüne stop koymak koşuluyla. Stop koymak koşuluyla. Ama bu tarz ürünlerde işlem almaktan ben kaçınıyorum genelde dostlar. Çünkü ne yapacağı belli olmuyor hiç. Yani teknik olarak da çok çalışmaması muhtemel. Keza şunun altına bir kırılım getirirse ürün, şeyi niye kapatamıyorum ben? Kaldır. Ha. Şöyle kaldıralım. 1.98 seviyesinin altına kırılım yaparsa orada bir short denenebilir. Onun dışında dediğim gibi ben uzak durmayı daha çok tercih ediyorum. DX yeni ürünlerde böyle. Ve en ufak karda hemen kar alıp yani kar gördüğünüz takdirde en ufak bir şekilde kar görürseniz kar alıp girişinizi stopa atın derim. En azından karı garanti altına almış olursunuz. Evet. DX. Üzdü. Beni üzdün şahsen bu ürün. Şöyle bir kanal yapısı var mı bakalım. Evet var. Kanal orta band teması görmüş. Zaten bu kanala orta bandı kırarsa kanal alt bandına doğru bir hareket gelir dostlar. Bu arkadaşta. Yani üzdü, ne yazık ki üzdü. Şöyle bir iç kanalda çizilebilir. Ki bunun da orta temasları fena değil duruyor. Yani buradan dönse bile en azından 84 sent seviyesini yukarı yönlü kırmalı. Kırsın ki ondan sonra biraz daha güvenli bir noktaya gelebilir belki diye düşünüyorum. Bu ürün üzdü. Ben sattım bu ürünü. Evet. Nerede kaldık? Oo, Korgen hocam. Hoş geldiniz. Genesis Club. BNX idi daha önce. Form mu hocam? BNX'e bakalım o zaman. BNX'e bakalım. BNX'e bakalım. BNX USDT. BNX tamam be, eski ürün. Yani tamamen kaldırılmış mı ya? Evet. Eski grafikler kaldırılmış anladığım kadarıyla. Dediğim gibi hocam, tamam biraz daha güvenli olabilir o zaman. Yeni bir üründeyse. Ama seviyeler dikkat edilmeli. Stop, kesinlikle stoplu işleme girilmeli. Onun dışında kar görüldüğü takdirde yine kar realizasyonu alınmalı. Ben bir bakayım bakalım ne veriyor.
Zaten o seviyeler kırarsa yukarı yönlü şiddetli yükselişler de gelebilir. Bu üründe biraz hype da vardı çünkü. Ama niye kontrat değiştirdi bu ürün? Hiç temel tarafta bilgiye sahip değilim bu ürünü özelinde. Yani araştırmak lazım onu. Ona göre daha net bir şeyler söylenebilir. Sadece teknik görüntü itibariyle yapmış olduğum yorumlar dostlar. Onu da söylemiş olayım. Belki çok da kaliteli bir projedir. Onu da bilemiyorum şu an için. Hocam buradan piyasa dönmez. Herkes dönse de şık şak diyor. Yani kırılımlara bakacağız dediğim gibi. Kırılımlar önemli. Yani dönmez diye net bir şey söylemek mümkün değil benim açımdan yani. O yüzden diyemiyorum. Dönebilir, niye dönmesin? Ama kırılımları görmem gerekir. Tamam hocam. İbrahim Kiltanoğlu. Herkese bol kazançlar arkadaşlar. Hocam size de iyi yayınlar. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Rica etsem BIST hakkında spot bakar mısınız? Bakalım. Not alıyorum onu da. BIST. Kısaltılması umarım hocam bu. Hocam CoinMarketCap'te DOGEF var. Arzı sınırlı. Projesi güzel. Yatırım için uygun mudur sizce? DOGEF. DOGEF. Arzı sınırlı. Projesi güzel. Buna araştırmak lazım. Derin araştırmak lazım. Öyle yayında bakılacak bir şey değil bu ama bir hızlıca bakarım. Temel araştırma. Sonay Ceylan. BGB'nin 1.2 total arzı var. Şu an önümüzdeki dönemlerde yakın planları var. Bir BNB olmasa bile 40-80 bandına gidesi var gibi duruyor. Daha önceden bir araştırmanız ya da görüşünüz var mı? Evet, BGB Bitget emin adımlarla ilerleyen bir borsa. Yakın planın duyurmuş olması da BGB token üzerinde güzel yükselişler sağladı. Olası bir güzel market döneminde, tabii şu an piyasalarda da herkes bıkkın bir dönem geçirdiği için piyasalarda da yani hacimsiz bir dönem olduğundan kaynaklı borsalarda da borsa top ürünlerinde de geri çekilmeler görülüyor. Bitget yani böyle bir piyasada ki boğa piyasalarını yönetmek ayı piyasalarını yönetmekten biraz daha zordur dostlar. Yoğunluktan kaynaklı olarak bakıldığında biraz daha zordur. Bitket'te bu zorluğun üstesinden gelebilirse BGB token'da güzel yükselişler sağlayabilecek ürünlerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Yani 40 dolar 80 dolar bilemem gelir mi gelmez mi ama güzel yükselişler gelir diye düşünüyorum. Hocam pump yaptırmak isterseniz coin'lere girebilirim. Yok hocam. Altların 3 ay önceki seviyeye gelmesi bir sene bulur mu? Zamansal bir şey söylemek doğru değil hocam. Hiç de gelmeyebilir. Hangi alt olduğuna bağlı. Hiç de gelmeyebilir. Tamam, hemen bakıyorum hocam. BIST'i. Rica ederim bu arada. Evet. Bu arada Korgun hocam tekrardan teşekkürler. Katıl butonuna tıkladığınız için. Şöyle ki hemen chat ekranıma döneyim. BIST'i. BIST'i. GTO'da da var. NextJ'de var. USDT'de diyelim. KJAX'te var. Yeni bir ürün bu da. BIST'te AI Project. Yo, eski bir ürün. Oy. 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 Çok kötü düşmüş bu.
Of. Bu tarz ürünleri görünce üzülüyorum dostlar. Şöyle 1.618 seviyesine kadar bir hareket hala mümkündür. Çünkü şurada bir tutunma eğilimi göstermiş olmasına rağmen hocam şurada bir tutunma eğilimi yok değil, var evet. Lakin baktığımda bunu en azından şuraya kadar tamamlaması gerekir. Yeni bir yüksek tepe yapması gerekirdi. Dolayısıyla bir hareket gerçekleşmediğinden dolayı, hatta şu an için biraz daha böyle düşüş yönlü bir eğilimde olduğunu görüyorum. O yüzden 1.618 riski hala devam etmekte bu üründe de. O da 0.30 sanırım 808 seviyesi. Yani şöyle belki tekrardan bir eşit dip olsa bile bir ikili dip görmemiz için şuradaki boyun bölgesini yukarı yönlü kırılıp retest ile birlikte hedefi bekleyebileceğimiz bir görüntü oluşabilir. Böyle bir görüntüyle birlikte aslında ondan sonra takip edeceğimiz seviyede zaten yine buradaki direnç seviyesi. Akabinde önemli direnç seviyelerini ben burada belirteyim. Bu seviyede bir direnç var. Eğer proje kaliteli ise tabii ki, yoksa kaliteli bir ürün değilse bu ürün, belki hiç bu kadar bile beklemeden kurtulmak bile gerekebilir üründen diye düşünüyorum. Sonraki seviyede bu seviye dostlar. Burada bir düşen trendten bahsetmek mümkün olur mu? Çok olmaz. Yani evet, var gibi bir düşen trend var gibi ama şurada şöyle hedefler de zaten aynen şeydir, yani destek direnç seviyelerinin hedefleriyle aynı hedefler olduğu için o trendten de bahsedebiliriz. Sıkıntı olmaz. Bu şekilde takip etmemiz mümkün. Onun dışında 808 seviyesine kadar bir düşüş riski şu an için var. Yükselecek ise böyle bir yapı veyahut şunu siliyor, yani şunu biz şuradan kaldıralım veya şöyle bir yapı ile birlikte şuradan mesela küçük bir düşen takoz görüntüsü, aslında şöyle bir düşen takoz görüntüsü oluşturup onun yukarı yönlü kırılımı ile birlikte güzel yükselişler gelebilir. Ama şu an için bir dönüş görüntüsü oluşmamış. Trend kırılımı beklenebilir. DOGEF soruldu. Temel analiz tarafında soruldu. DOGEF. DOGEF'e de bakalım. DOGEF. Böyle bir ürün çıkmadı burada. Bu mudur? DOGEF Father. FAMFAM. Ya ben uzak duruyorum bu ürünlerden. Eğer buysa. Yani zaten meme coinlerin hep arzı sınırlı. Hepsi de birden basılıyor yani. Rug pull çekiliyor. Zaten ürünler bir kişinin elinde. Bütün ürünlerini satıyor tek seferde. Hoppa. Ondan sonra kim öyle kim kala. Eğer buysa dediğim gibi. DOGEF. DOGEF. Büyük ihtimal bu. Yani DOGEF'adır herhalde dediğiniz. Ya da bu mu? DOGEF Loki Shiba ilan. Oho, her tuşa basmış adam. Evet. Hello demiş Murat hocam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet hocam, ama maliyetim yeni, ilk listelemelerinden aldım. Yani nedir hocam maliyet? Tam olarak fiyat verir misiniz?
Geçen standart karakter 2025 için Ethereum 10K hedefini 4K'ya düşürdü. Tabii manipülasyon da olabilir. Ne olacak bu Ethereum hali? Hocam Ethereum'da beklediğimiz şey şu güncellemeleri başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi önemli. 2 Ethereum'da Ethereum staking ETF'lerinin staking'inin açılması. Ethereum'daki 2 mevzu var. O 2 mevzu da bu 2 mevzu. Bunlar gelsin. Ethereum 10K hedefi bence bir hedef değil yani. Uçuk bir hedef değil. Hocam bunu anladık. Hold yapmayacaksan al sat piyasası bu. Kesinlikle öyle hocam. Kesinlikle öyle. Ya hold yapacağın ürün de tutup da yani Shiba gerçi geçti. Daha söyleyeyim. Rift'tedir, ne bileyim, BOME'dir. Yani bunlarda hold yapılmaz. Bunlar yatırımlık ürünler değil yani. Bunlar pump fund'a çıkan ürünlere yatırımlık ürün olarak bakmak doğru değil bence. Yani bu ürünler kısa vade al sat yapılabilir. Kısa vade ne yapılabilir? Vadeli tarafta değerlendirilebilir. Gerek short gerek long şeklinde değerlendirilebilir ama onun dışında bu tarz ürünlerde öyle yatırımlık düşünmek doğru değil. En azından benim fikrim bu yönde. Corgün eğer borsalar regüle edilirse her haltı listeleyemezler. BGB token çarçöp launch pool'ları ile yükseldi. Regüle edilirse ciddi düşerler bence. Belki o zaman alınabilir demiş. Evet yani yükseliş dönemlerinde o sınavdan başarılı bir şekilde bütün borsalar şu an çarçöple yükseldi. Onu da söylemiş olayım. Yani bütün borsalarda var çarçöp meselesi. Hatta şu an altcoin'lerde sıkıntı yaşamamızın asıl sebeplerinden bir tanesi de o diye düşünüyorum. Binance bile yani ciddi bir şekilde açgözlü yaklaşarak yeter ki üründe bir hacim dönsün diye bakıyor diye düşünüyorum. Eskiden mesela 2021 döneminde 2017 döneminde Binance falan, gerçi 2017'den sonra Binance açıldı. 2017 ayı sezonunda Binance yoktu. Boğa piyasasında Binance yoktu. Ondan sonra açıldı Binance. Ama 2021 döneminde çok daha böyle ürünleri inceleyerek listeleme yapardı ama şu an için onu görmüyorum ben Binance tarafında da. BIST sepetimin alsat sıralamasında ufak bir miktar aldım, 50.000 adet. Çöp olsa üzmez. Sıkıntı yok hocam. Analiz için teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. 0.0018 maliyetim hocam. Biraz yüksekmiş maliyetiniz. Ama şu an için ifade etmiş olduğum gibi biraz böyle dönüş emaresi ufaktan yok değil. Furkan'a aynen haklısın. 1.45-1.60 bandına göre dönerse alım yapmayı planlıyorum. Ben de bu bağlamda. Teknik olarak bakmak lazım. Ben bakmadım teknik yapısına. Hoş geldiniz. Stone Group. Tamamdır hocam. Tamamdır. Başlık doğru mu demiş. IMF haberi nedir? Evet, böyle bir söylenti var hocam. İhsan hocam. Böyle bir söylenti var. Bizim de duyuru kanalımızda paylaşıldı. Habercimiz olan Ömer hocama da özellikle sordum. Teyidi var mıdır bu haberin diye. O da yazmış kendisi. Haberin olayı şöyle demiş. Bazı kaynaklar onayladı diyor. Bazıları ise henüz net değil. Böyle bir plan var diyorlar. Yani bir söylenti niteliğinde şu an için. Ama bu gerçekleşirse zaten yayının başından itibaren konuştuk bu konuyu. Bu gerçekleşirse Bitcoin'de de yani öyle destek direnç seviyelerine bakmaz yani diye düşünüyorum yani. Patır patır dirençlerini kırdığı bir Bitcoin görme ihtimalimiz yüksek. Beni heyecanlandırdı en azından. IMF tarafından böyle bir haber gelmesi beni heyecanlandırdı ki başlığa da koydum yani onu. Bu akşam sürpriz bir flash crash olur mu yahu demiş. Hocam ekranda görülen yapı var ya, o kırılım
Ne tarafa doğru gerçekleşirse o tarafa doğru ben işleme girerim diye düşünüyorum. Kaçırmazsam şayet. Kardeş başka haber nasıl var? Ha, açıkladım. Sizce altlar eski seviyelerine yaklaşır mı uzun vadede? Hocam yani altların şimdi genel bir şekilde altlar şeklinde alternatiflerin tamamı konusunda bir şey söylemek mümkün değil. Ama ürünlerin kalitesi noktasında böyle eminsek eğer kaliteli buluyorsak belli başlı ürünleri o ürünlerin eski noktalarına yaklaşmasını geçin ben o ürünlerin ATH'larını da kıracağını düşünüyorum. O ayrı. Ama tutup da bir burada yani bir Bome'nin, bir Vif'in, bir ne bileyim yani Doge Vif adam az önce gördük yani her tuşa basmış bütün isimleri yazmış yani bir pump fan ürününün eski seviyesine gelmesini bırakın. Yani belki bir gün önceki seviyesine bile gelebileceğini çok düşünmüyorum. O yüzden ürünler özelinde bakmak lazım. Eğer Bitcoin 2025 boğa tepesini gerçekleştireceği hareketlere başlarsa altcoin'lerin ufak ufak arkadan böyle çıtırdan yükselişler yapmaya başladığını görürüz. Bitcoin'in piyasaya müsaade ettiği noktada da Bitcoin dominansının yine o zamanda da buralarda olacağız. Yani hep inceleyeceğiz grafikleri. Bitcoin dominans grafiğinin aşağı salmaya başladığı noktalardan itibaren altcoin'lerin şiddetli yükselişleri başlatacağını düşünüyorum ben. Ama hep bütün altcoin'lerin derken yani bütün altcoin'ler değil tabii ki yani kaliteli altcoin'ler. Hocam Bome'ye sağlam proje diyorlar. Ben meme coin hocam. Meme coin. Mimler arasındaki en sağlam olabilir de ben yatırımlık olarak bakmam. Yani ne kadar sağlam. Sağlamdır ne kadar sağlam. Meme coin'dir en nihayetinde. Kabul edilmiştir belli oranda belki evet piyasa tarafından ama gene de yatırımlık olarak bakmam ben meme coin'lere. Yani yükselişler yapabilir mi? Tabii ki yapabilir. Para kazandırır mı? Tabii ki kazandırabilir. Yani o yüzden ben sadece onu vadeli tarafta ufak tefek böyle güzel bir yapı görürsem grafik üzerinde onu değerlendirmek için kullanırım bu tarz ürünleri. Hocam shitcoin'ler çok düşer ama çabuk yükselirler. Hep böyle oldu demiş. Yani envai çeşit shitcoin var. Hepsi için geçerli bir durum değil hocam. Bu 24 milyon toplam ürün sayısı var. Bunun 23 milyonu belki shitcoin. Yani evet shitcoin'ler çabuk düşer, çok düşer, çabuk yükselir mantığı hepsi için geçerli mi? Değil yani. Belli ürünlerde haberle birlikte gerçekleşebilir evet yükseliş. Yani Trump coin de böyle oldu mesela. Ani yükseldi mesela. Yani ama sabah 4-5 sularında Türkiye saatiyle çıktı. Ondan sonra kaç bin x yaptı bilmiyorum. Yani iyi de para kazandırdı ama birçok kişiye de iyi para kaybettirdi. Yani o yüzden bu ürünler yatırımlık ürünler değildir benim nezdimde. Vadeli tarafta değerlendirilecek ürünlerdir. Hocam XRP'deki haberleri iyi olmasına rağmen neden hala sıkışmış durumda? Nedenini bilemiyorum. Net bir neden ortaya koymak mümkün değil. Ama evet dediğiniz gibi bir kanal içerisinde şu an. Ama kırılmaya da yakın durumda. XRP analizi yaptım yayında. XRP analizi yaptım. Söyledim sanırım Hidayet Hocam. Meme coin'ler hakkındaki söylediğimi. Hem meme coin hakkında ne düşünüyor? Aynı şey meme coin de bir meme token değil mi? Grafiğine bakalım isterseniz. Meme coin bir projesi var mı meme coin'in? Şuradan bakayım. Onun kendisinin de meme coin olduğunu düşünüyorum. Evet, meme kategorisinde olan ürün. Meme coin'de. Kilit açılımları nasılmış? Bir bakalım. 2027 yılına kadar şiddetli bir kilit açılımı var. Yani yaklaşık %40
oranında bir kilit açılım var. Enflasyonu var yani ürünün. Yatırım almış mı bu ürün? 15 milyon dolar bir yatırım almış Binance tarafında. Bir takım olması iyi. NFT Pro Token Launch Community Web3 projesiymiş aynı zamanda ama bu. Hong Kong bir projesi var ama bunun ya. Tam Meme kategorisinde bir ürün değil. NFT projesi Token Launch. Başarılı olursa yükselebilir. Yani bu projelerini gerçekleştirebilirse evet bir projesi var. Projesi olmasını önemsiyorum ben. Ama bir şey de var yani enflasyonda yok değil. Şu anda zaten şiddetli bir düşüş yaşamış. Yani eski seviyelerini tekrardan kazanması kolay olmayacaktır o ürün. 1.618'ini göstermişler buna da. Bakın. 1.618 hakikaten kırılımlar gerçekleştikten sonra bundaki gerçekleşen kırılım da hangi kırılım? Kırılım. Şuradaki yükselen kırılımı. Kırılımlar gerçekleştikten sonra 1.618'i getiriyorlar yani. Genelde. Tutarsa burada ama bir dönüş görüntüsü var mı şu an için üründe? Yok. Maalesef. Ne yazık ki bir dönüş görüntüsü yok. Dönüş görüntüsü görmemiz için üründe en azından şöyle bir yapı görmemiz lazım. Yüksek tepe, yüksek tepe, yüksek tepe. Yüksek tepe burada oluşmuyor da şurada oluşuyor daha çok. Bir tepe yapacak önce. Ondan sonra yaptığı düzeltmede şu dipten daha yüksek bir dip oluşturacak. Ondan sonra yapacağı tepede önceki tepesinden daha yüksek bir tepe oluşturması lazım ki en azından şurada bir trend oluşsun. Mesela bu hareketle veya böyle bir yapı da oluşabilir. Sileyim şöyle nasıl sıfırdan çizeyim. Şöyle. Mesela şurada bir yapı oluştu diyelim. Şöyle bir yapı geldi böyle. Düştü. Şurada bir trend oluşuyor diyelim. O kırıldıktan sonra da bir yükseliş beklemek mümkündür. Şu bölgelerde bir direncimiz var. Bu bölge bir direnç. Bu bölge zaten önemli bir direnç seviyesi. Böyle takip edilebilir. Mimbome var bende. Biz nane yedik hocam. Bizim zarar kapanmaz desene. Yani kapanmaz diyemem. Kapanabilir. Nereden aldığınıza bağlı tabii ki ama yani beklentiyi çok yüksek tutmamak lazım diye düşünüyorum ya. GRT coin'e. GRT baktım aslında. GRT ilk baktım altcoin'de. Yayını altcoin'lere başladığımda. GRT şu an için destek bölgesini aşağı yönlü kırdı. 0.055 seviyelerine kadar düşerse bir alım yaparım GRT'de. GRT sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Ama 0.11 seviyesinde direnci var. Eğer fake out olarak bırakacaksa bu kırılımını 0.11 seviyesindeki direncini tekrardan kazanmalı dostum. O seviyesinin tekrardan üzerine bir fiyat hareketi görmemiz gerekiyor. Aklımda kalan seviyeler olduğu için hızlıca grafiği açmadan ifade etmiş oldum. GRT analizi yapmıştım çünkü. Bu şekilde hızlıca cevap vermiş olayım. BTC grafiğini şöyle haftalığı alıp uzaktan baktığımızda sürekli olarak çözünürlüğü arttırarak ilerleyen bir fraktal yapı gibi görünüyor. Ya da ben görmek istediğimi mi görüyorum bilemedim. Evet, siz görmek istediğinizi görüyor olabilirsiniz hocam. Ama şu bakalım. Ama uzun vadede baktığımda ben aslında Bitcoin'i çok böyle iyi görüyorum.
Şöyle. Değil. Şunu açalım. Pardon. Bitstamp grafiğini açalım. Haftalık. Haftalık buyurunuz hocam, haftalık. Haftalık buyurunuz. Yükselen trendi. Şöyle şu yapıyı devam ettirmesi lazım. Parabolik yükselişini devam ettirmesi lazım. Oh, hedef de görünüyor. Hedefim de görünüyor burada. Ne güzel, hedefini de göstermiş olduk. Evet. Sanırım her şey açıktır. Haftalıkta yani gördüğüm benim bu. Dolayısıyla ayı falan görmüyorum yani. Haftalıkta yani şuna bakıyorum ben hocam. Şuna bakıyorum. Şu grafik kalsın ya ekranda. Şu P-Cycle Top indikatör kesinlikle Check on Chain tarafında bakın, ücretsiz bir şekilde herkes ulaşabilir buna. Çok ayrıntılı bir şekilde açıklamasını yaptım. Baktım hocam. Baktım hocam, baktım. GRT'ye baktım ama söylediğim seviyeler 0.11 seviyesinde şey var. Desteği vardı. O desteğini aşağı yönlü kırdı. Tekrardan kazanması lazım. Ben zaten o bölgeler kuvvetli destek diye alım yapmıştım o bölgelerden. Ama altına kırdı. Şimdi bir daha alım yapmam için benim 0.055 seviyesine kadar bir düşüş görmem lazım ki alım yapayım. Oraya kadar düşerse alım yaparım. Günaydın hocam. BOME TL olarak 0.20'den, memeyi 0.37'den TL olarak bir bakar mısın hocam? Çok mu yukarıda, rica ediyorum. TL olarak bakmıyorum hocam ama bir hesaplayayım. TL grafikleri hata yaptırır hocam. TL grafiklerine bakmayın. Siz başlamış. Selam, iyi yayınlar hocam demiş. Hoş geldiniz. Hocam sol baktınız, bakmadık. Bakalım. Sol bakalım. Dün bakmıştım sola da bugün bakmadım. Sol bakalım. Yani BOME'yi ve memeyi konuştuk zaten. Teknik olarak da inceledim. BOME'yi de inceleyeyim. Ondan sonra solu inceleyeyim. Bu grafiği hepiniz inceleyin dostlar. Bu grafik Las Vegas'ın kıyağıdır ya. O kadar söylüyorum. Bizim yani ekibimizin kıyağıdır. İzleyicilerine kıyağıdır. Ben öyle bakıyorum o grafiğe. BOME. USDT. Eyvah yine eyvah. Bu kadar düştü mü buyurun ya? Of. Of. Of of of. 2618'i getirdiler herhalde bunda. Aynen öyle. Tam 2618 getirmiştir. Artık bakma yani, çizmeden görüyoruz yani. Çok kötü ya. 1.618'i kaybettikten sonra zaten 2.618'i getirmiş. Demişimdir zaten incelediğimde. 1.618 kaybederse 2.618 getirirler diye. Daha önce yaptığım yorumlarda söylemiştimdir muhakkak. Hocam 2.618'de kaybederse 3.618'i getirirler. Onu da söyleyeyim de. Not dursun burada. Yani ne diyeyim ki şimdi ya? Ne analiz yapılır ki buna? Şöyle bir trendi var. Şu zaten kırılmış zaten artık. Kırılmış ve çalışmış da. Lanet olasıca. Yükselirken çalışmazlar zaten trendler. Düşerken çalışırlar. Evet, şu direncini yukarı yönlü kırması lazım hocam ya. Kırmadığı sürece hiç bakılmaz yani. Kırsa bile yani kazandırır mı? Eski seviyelerini ben
Yani bu ürünün tekrardan yani şu seviyeyi göreceğini düşünmüyorum ya. Görür görmez bilemem ama tekrardan bu seviyeyi göreceğini düşünmüyorum. Üzgünüm. Dediğim gibi hocam yani baktım bakmaz olaydım. Bome iyi değil. Meme coinlerin hiçbiri iyi değil hocam. Meme coinlere yatırım Meme coin'e yatırım yapılır mı ya? Meme coin ile yatırım kelimesi yan yana getirmek bile şey geliyor bana yani çok tezat geliyor. Hoş geldiniz Osmanlı. Nerelerdesiniz ya? Bayağıdır göremiyoruz aramızda sizi. Ses mi yok? Ses olması lazım hocam. Ses deneme 1-2 ses var mı dostlar? Ses var mı yazarsanız? Ses var demiş. Nezir hocam sanırım sizin cihazda bir sıkıntı olabilir. Ses var diyor dostlarımız ki ben de var olarak görüyorum şu an için. Ne kaldı? Sol inceleyeceğiz. Sol. USD. Sol USD önemli bir destek lokasyonunda hareket ediyor. Şuradaki minor yapıdaki yapmış olduğu üçgeni takip etmemiz önemli bu üründe de. Kırılım ne tarafa doğru gelecek? Ona bakmamız lazım. Bir simetrik üçgen oluşmuş. Yukarı yönlü gelirse yani 154 seviyesine kadar bir yükseliş görmek mümkün. Kırılım aşağı doğru gelirse yani 100 dolar seviyesine kadar ya da en azından 110 dolar seviyesine kadar bir düşüş görmek mümkün dostlar. Şu yapıyı anlık olarak kısa vadede takip etmeniz önemli diye düşünüyorum dostlar. Onun dışında biraz daha orta uzun vade bir analiz ortaya koyacaksak orta vadede şu trend yukarı yönlü kırılması gerekir. Şöyle 4 saatlik grafiğimizi alalım. Dediğim gibi bulunduğu bölge zaten çok önemli bir destek alanı. ETF onayı gelirse zaten bu üründe de uzun vadede güzel yükselişler görürüz yani. ATH yeni ATH'lar görmemiz muhtemel ürünlerden bir tanesidir. Tabii diyelim ki kırılım aşağı yönlü geldi. 100 dolar seviyesi Solana için çok kıymetli bir fırsat seviyesi diye düşünüyorum. Yani gelirse alım yapılabilir bir seviye olabilir yani. Rahat bir 3x 4x kazandırır diye düşünüyorum orada. 100 dolardan bir 3x 4x kazandırır diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Buralardayız demiş. Denk gelemiyoruz. Yayının kaçırıyoruz. Hocam bazen işte bu şimdi hafta sonu gündüz yayınlar talep edilmişti. Gündüz yayınların yapılması yönde bir talep vardı. Hafta sonu elimden geldiğince gündüz yayın açmaya çalışıyorum. Ama hafta içi çok mümkün olmuyor. Ne yazık ki. Hocam kahve ister misin? Ellerimle yaptım da mis gibi çam vurdun pişirmiş. Of of. Gelin buraya canlı yayın yapalım. Kamp ateşi çalır, doğa, tabiat mis gibi. Hocam özendiriyorsun beni. Hangi şehirdesin? Serkan hocam. Hangi şehirdesin? Aynen öyle. Aynen öyle hocam. Gündüz çalışıyorum. Akşamları. Bu arada dostlar ben de sizin gibiyim yani 7/24 bu piyasada aktif olan birisi değilim. Ben de bunun dışında bir hayatım var, bir çalışmam var. Yani sizler gibi yönetmeye çalışıyorum yani. Sizleri o noktada çok daha iyi anlayabilirim. Rica ederim hocam. Rica ederim. Serkan hocam hangi şehirdesin ya sen? Merak ettim.
İzmirlisin. İzmir'in yetlisiyim, tatlış tatlış hocam. Hangi ilçe hocam İzmir'in? İlçe. Ben de İzmir doğumluyum hocam. Serkan hocam hangi ilçe? Genel ve güncel görüntünün ne durumda olduğu ve gidişatın ne yönde ilerlediğini hangi on-chain şeması üzerine takip edebiliriz? Bunlar önce olmazsa olmaz dediğiniz hangi on-chain grafik? Hocam az önce açtım. Yoğun bir şekilde de değerlendirdim. Bir daha açayım. Hatta o grafiğim dursun. Budur. P-Cycle Top indikatör. Bizim ekipçe üzerinde durduğumuz indikatör. Başaramadık abi demiş Hasan Biyonik. Hayırdır hocam? Neyi başaramadınız? Oo, ben de İzmir doğumluyum demiş Korgün. İzmir'in yerlisiyim hocam. Buca ilçesi. Benim de çocukluğum Menemen'de geçti. Aslen Bulgaristan göçmeniyiz biz de. 89 Bulgaristan göçmeni. Annem babam 89'da Bulgaristan göç etmişler. İzmir'de evlenmişler. Ben İzmir'de doğdum büyüdüm. Hocam cake yorumlar mısınız? Bakalım cake'e. Oh güzel İzmir. Hala güzel mi? Narlıdere'de askerlik yapmıştım demiş Hasan Büyük. İzmir'i yani Menemen'de büyüdüğüm için çok sevemiyorum ne yazık ki. Belki İzmir'in merkezinde yaşasaydım, Buca'da falan yaşasaydım yani çocukluk hatıralarım daha iyi olabilirdi ama Menemen çok İzmir'de sayılmaz aslında. Yani bakıldığında biraz daha Manisa'ya yakın. Ethereum bakabilir misiniz demiş Cemal. Ethereum yayının başına baktık ama yine bakalım. Yine bakalım yani sıkıntı yok. Bir daha bakarız. Bu arada hocam B hocam sizin sorduğunuz soruyu cevaplamış oldum sanırım. Budur. P-Cycle Top indikatörü bu yayında çok detaylı bir şekilde açıkladım bu yapıyı. Menemen bildiğim Manisa'da. Öyle hocam. Evet diyorum ya İzmir sayılmaz diye. Ben de Arnavut ve Çerkes kökenliyim. Anne babadan hocam. İzmir'in çok eski yerlisiyiz. Anladım. Anladım hocam. Yoksa İzmir güzeldir yani. Sadece benim çocukluk hatıralarım çok iyi olmadığı için. Bir de Menemen. O yüzden çok sevemiyorum İzmir'i. Bursa'yı daha çok severim mesela İzmir'den. Sonra gençliğimin bir kısmı Bursa'da geçti. Ama asıl gençliğim Safranbolu'da geçti diyebilirim Türkiye'de. Üniversite hayatım. Türkiye'de en çok şu an için Safranbolu'yu seviyorum diyebilirim. Daha çok Safranbolulu olarak görüyorum kendimi. Şu an tabii 5 seneden beri de Hollanda'dayım. Evet ne soruldu? Cake ve Ethereum soruldu. Onlara bakalım. Öncesinde kısa hemen bir yayınıma takip edeyim. Sorun sıkıntı aksaklık olmasın. Tamam. Bir sorun sıkıntı yok gibi duruyor. Evet. Neye bakacaktık? Cake, Ethereum. Önce Cake sonra Ethereum. Serkan Hocam bu arada hangi ormanlar? İzmir'in ormanlarında mısın? Dağlarında mısın? Yoksa başka bir Kaz Dağları'na falan mı çıktın yoksa? Yakındır oralar. Evet. Pancake'te dostlar güzel bir görüntü var aslında. Yani şuradaki ikili dip görüntüsü çalışması için şuradaki boyun bölgesi yukarı yönlü kırılması lazım. Bu boyun bölgesi yukarı yönlü kırıldığı takdirde
Bakınız şu seviye. Yukarı yönlü kırılsın. Yani şu ikili dip hedefini beklemek mümkün olabilir. O da %119'luk, %120'lik bir kazanç potansiyeli sağlar. Yani hemen kırıldı gireyim gibi bir harekette de bulunmayın tabii ki. Bir retestini beklemek iyi olabilir. Yani şurada ifade etmiş olduğum gibi retestini beklemek iyi olabilir. Retest yaptığı takdirde işleme girilebilir diye düşünüyorum yani. Keza aynı zamanda majör düşen trendinin kırılımı da anlamına geliyor. Bu kırılımla birlikte zaten burası ilk hedef, yani daha sonrasında ATH görebilir ürünler arasında düşünüyorum Pankek'i. DeFi sektöründe olası bir hype durumunda cake'te payını alacaktır Ethereum. Ethereum grafiğimi şuradan bakayım ya. Evet dostlar, Ethereum 1943 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması gerektiğini söyledik. Kırılırsa aşağı yönlü 1735 önemli destek seviyesi. Lakin benim Ethereum üzerinde en çok önemsediğim seviye dostlar, yukarı yönlü kırmamız gereken seviye 2158 dolar seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü kırıldığı takdirde Ethereum için daha güzel şeyler konuşmak mümkün. Ama Ethereum'da teknik yapının çok önemli olmadığını da düşünüyorum diğer bir yandan. Ethereum için daha önemli olan şey, benim görüşüm dostlar, temel taraftan gelecek haber akışı. Yani haber akışları ile birlikte daha iyi olacaktır. Ethereum için tekrardan ifade edeyim. Birinci önemli olan şey Ethereum için güncellemelerin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi. İkinci önemli olan şey Amerika Ethereum ETF'lerinde staking özelliğinin SEC tarafından kabul edilmesi haberi. Bu haberler geldiği takdirde Ethereum için güzel günler göreceğiz diye düşünüyorum. Hocam eski İzmirliler komşuluklar yok. Her yer pislik bozayı dolu. İzmir'e eskiden şey derlerdi, fakir cenneti. Yani öyle herkesi böyle kucaklayan bir yapısı vardı. Böyle kucaklayıcı, aynı zamanda iş imkanında yoğun olduğu bir şehir. Yani bir de güzel bir şehir yani İzmir. Hollanda hangi şehir? Ben Nijmegen. Ben Hoorn hocam. Nijmegen mı diye okunur bu? Nijmegen diye okunur herhalde. Doğru mu okudum Ali hocam? Nijmegen. Ben Hoorn'dayım. Nerede bu Nijmegen? Uzak mıyız? Bir bakayım haritalardan. Bilmiyorum. İlk defa duydum o şehri. 5 seneden beri Hollanda'dayım ama. Haritalardan bir bakalım. Nijmegen. Uzağız hocam. Uzağız. Arabayla 1 saat 48 dakika. Şimdi 1 saat 48, 2 saatlik mesafe arabayla uzak mı diyecek olan dostlarımız olabilir. Hollanda için uzak. Hollanda'nın bir ucundan bir ucuna 3 saat olduğu için, 4 saat olduğu için. Şu kalsın tekrardan ekranda. Evet, çok uzak. Hocam Spirle kamptayım. Torbalı'da arsam tarlam var. Oh! Orada da kalıyorum. Elektrik suyu var. Güneş panelleri de. Oh! Mis hocam. Sarkı hocam sorması yaş kaç bu arada?
Hocam jandarmalar artık kanka oldu, dost oldu. Gezerlerken arabayla çıktı mı long mu short mu kaliteci kardeşim diye makara da yapıyorlar. Doğru tek ters düştüğüm coin oldu. Of of demiş. Hocam arkada yeşil bir perde bul. Ara sıra omzun yok oluyor. Korkuyorum demiş. Hocam ya söylemek de istemiyorum ama hadi söyleyeyim. Yakın zamanda ev değiştireceğim. İnşallah. Bir ev satın alma sürecine başladım. Yeni bir ev alacağım inşallah. Eğer başarılı bir şekilde bu süreci tamamlarsam Hollanda'da fona da gerek kalmayacak. Onu söyleyeyim. Evet dostlar. Durum böyle. Bu arada olur mu olmaz mı? Evi de Leiden'dan almayı düşünüyorum. Yani Leiden bölgesine bakıyorum ev için. Evet, yayınımızı daha bir kontrol edelim. Bir sorun, sıkıntı, aksaklık olmasın. Evet dostlar. Hocam daha gencim. Lolita'dayım. 43 yaş demiş. Benden büyüksün hocam. Büyüğümsün. Ben de 32 yaşındayım. Evet dostlar. 3 saat 37 dakikayı doldurmuşuz. Ben yavaş yavaş müsaade isteyeyim. Bugün bayağı böyle uzun bir yayın yaptık. Bayağı da kaliteli oldu diye düşünüyorum. Yani bayağı şey konuştuk. Evet, kanala abone olmayı, sonraki yayınlardan haberdar olmak için de bildirim ziline basmayı unutmayın dostlar. Dedim Bitcoin dominans ya yakılacak ya yukarı kıracak an meselesi demiş. Yıkılacak ya direnç bölgesinde hocam, dominansta. Direnç bölgesinde. 53'te de bir direnç var. Ee, O seviyede ya yükselirse o seviyeden bir dönüş görüntüsü mümkün. Evet dostlar, kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar. Bol kazançlar.